Herkese merhaba arkadaşlar. Derek Chisora Joseph Parker maçına az bir süre kaldı. Bu maçtan sonra büyük bir ihtimal Derek Chisora Joseph Parker maçı. Boks hakkında sormak istediklerinizi sorun. Soru cevap şeklinde gidelim. Önce ben şuradan bir saniye şurada bir önemli bir an oluyor. Maç da erken başlayabilir. Bir saniye. Bakalım buradan neredeyiz. Tamam. Güzel. Şimdi soru cevap şeklinde gidelim arkadaşlar. Öncelikle şunu bir kapatalım. Derek Chisora bakalım Joseph Parker'ı yenebilecek mi? Joseph Parker mı? Derek Chisora mı yenecek? İkisi arasında bu maç sert geçecek. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu maçı da %85, %90 Barrett kazanır gibi geliyor. Çünkü ayaklar oynuyor. Akıllı boks yapıyor. Bu maçı bu kazanır. Rakibi çok iyi bir boksör değil. Teknik olarak çok zayıf bir boksör. Bir saniye. Seste bir sorun var mı arkadaşlar? Seste bir sıkıntı var mı? Bu aralar canlı yayında neden böyle bir nasıl söyleyeyim tat yok, yani sayı olarak çok az, sanki bir düşüş var, özellikle de ben değil bütün kanallarda bir izlenme olarak düşüş var. Yıl sonundan mı, yoksa bu dolar kurunun artmasından dolayı mı, yoksa nedir yani, bunu bilmiyoruz. Ama gerçekten bir şey var, yani bir problem var. Problemi çözemedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Çünkü bu aralar gerçekten özellikle de enerji çok düşük boks fanlarında. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Maçın hemen ardından canlı yayını kapatacağım. Derek Chisora Joseph Parker maçın ardından fazla uzatmadan canlı yayını kapatacağım. Soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Sorularınız varsa sorun. Benim enerjim yükselmesi için soruların çok olması lazım. Chisora boksa 19 yaşında başlamış. Vallahi helal olsun.
Yani bu olabiliyor. Yani boksa geç başlayıp da başarılı olan birçok isim var. Yani herkes 8 yaşında başlayacak diye bir şey yok. Mesela bazı arkadaşlar da bana soruyor, hocam diyor, işte ben diyor 17-18 yaşındayım, işte boksa başlasam başarılı olabilir miyim diyor. Yani ben birçok isim biliyorum ki bir sene boks yapmış, Türkiye şampiyonu olan, Türkiye ikincisi olan, üçüncüsü olan. Yani bu sizin yeteneğinizde bitiyor. Yani kararlılığınızda. Siz eğer yetenekliyseniz zaten ister istemez başarılı oluyorsunuz. O nasıl söyleyeyim, yaptığınız spor eğer vücudunuz elverişliyse, yatkınsa bu işte başarılı oluyorsunuz. Ama yatkın değilse biraz başarılı olma süreniz uzuyor. Yani onu, o tekniği oturtturmak, kendinizi geliştirmek yani biraz zaman alıyor. Selam usta, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Derek Chisora Joseph Parker maçı hakkında düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Chisora kazanır mı bu maçı? İlk maça itirazı vardı. İlk maçta ki maçın kendisinin olduğunu iddia ediyordu. Sağ ol. Selamun aleyküm abi. Türkmenistan'dan selam olsun. Aleyküm selam. Hoş geldin Abdülaziz. Bizden de Türkmenistan'a selam söyle. Derek alır bence. Daha teknik olarak görüyorum. Bakalım bu maçı da Derek Chisora'nın alacağını ben de umuyorum. Ama bakalım nasıl bir performans gösterecek. Joseph Parker da rahat. Derek Chisora da bu maçı istiyor. Çünkü ikinci maçın ilk maçın acısını bu maçtan çıkartacak. Bakalım. İnşallah enerjisi, heyecanı yüksek geçer bu maçın. Boks fanlarının beklediğine değer. İkisi de sert boksör. Chisora alır. Bakalım. Chisora'nın, ben de bu maçı sanki içimden bir ses bu maçı Chisora alacak diyor ama hep birlikte izleyip göreceğiz. Beşinci round. Chisora akıllı atak yapmalı. Paso bodoslama dalıyor. Ya Chisora'nın boksu bu. Chisora boksunu değiştirmez. Yine aynı şekilde gidecektir. Yani nasıl söyleyeyim, yine aynı boksunu yapacaktır ama dediğin gibi biraz daha kontrollü gitse, aldatsa, kandırsa, biraz daha yumruklarını görerek vursa, bazen savuruyor, atıyor, böyle görmeden atıyor. Rakibi boşalsa veya attığı o yatarak attığı kroşeden iskif yapsa belki ringin köşesine doğru gidecek. Aklı gitmiş bir şekilde. O yüzden biraz daha kontrollü olması lazım Derek Chisora'nın. Usta öyle bodoslama daha iyi bazen ama onun tekniği bu işte. Aynen Chisora'nın, yani bu oturmuş tekniği. O değişmez yani. Onun boksu değişmez. Yani bu şekilde gider Chisora. Hani bazı boksörler vardır. Hani bazen diyoruz yani, işte mesela Küba'dan boksörler geliyor. Bazen oturmuş boks oluyor ama bazıları da bozulabiliyor. Çoğu Kübalı'nın yaptığı boksa baktığında Küba'dayken örnek vereyim, amatörde estiriyorlar ama profa geliyorlar. İşte antrenörleri değişiyor, işte ortamları değişiyor. Bir bakıyorsun hepsinin boksu bozulmuş, yani stilleri bozulmuş. Bir bakıyorsun çok rezil maçlar yapıyorlar. Örnek vereyim, bunlardan bir tanesi de Gamboa. Yani profesyonele bir türlü ayak uyduramadı. Çoğu boksöre de yani bence yaşı da çok ileride de değil. Ee, Parker çok hızlı. Aynen, Parker'ın direkleri çok güzel. İkili üçlü yumrukları çok güzel.
Maç heyecanlandı yalnız. Kübalıların antrenmanlarını izliyorum. Bazen çok hızlılar. Ya Küba'nın en büyük özelliği zaten hızlılar. Ayakları çok iyi. Bir de akıllı boks yapıyorlar. Bu yüzden ringde çok rahatlar. Çünkü boksu biliyorlar. Tekniğine güveniyor. Ringde ne yapacağını biliyor. Mesela eğer ki bir boksör ringde rahatsa ringde ne yapacağını biliyordur. Yani ne zaman ne yapacağını biliyordur. Ringi iyi kullanıyordur. Ring tecrübesi, maç tecrübesi çok yüksektir. Yani mesela birçok boksörde görürsün. Gennady Golovkin, Canelo Alvarez, Tyson Fury mesela rahatlar ringde. Neden? Çünkü tecrübeliler. Mesela hangi round ne yapacağını biliyor. İşte kondisyonunu nasıl kullanacağını biliyor. Mesela 12 rounda nasıl yayacağını biliyor. Bunların hepsi aslında boksta çok önemli şeylerdir. Yani var olan kondisyonunu aktif bir şekilde nasıl kullanabilirsin mesela. İlk roundda kendini bitirirsen diğer roundları çıkartamazsın. O yüzden e, sistemli dövüşmen gerekiyor. Küba. Wilder 12 roundda götürecek de son rounda düştü. Çok üzülmüştüm. Yani Wilder'ın Wilder'ın kondisyon olarak zaten en önemli şey Wilder kondisyon olarak maça hazır değildi zaten. Wilder'ı iki maçta da böyle yendiren kondisyonu. Yani kondisyon olarak Wilder iyi durumda olsa belki Tyson Fury'ye çok zor anlar yaşatabilecek bir isim. Deontay Wilder. Ama dediğim gibi bu ismin doğal olarak bunu çalıştıran antrenörler bunun kondisyonu eksik. Bu ismin rahatlı koşuyu çok yapması lazım. Cross koşularını çok yapması lazımdı. Hız koşularını çok yapması lazımdı. Yani o ne yaptı? Bunları yapmadı. Doğal olarak da maçta kesildi. Daha gitmedi. Kübalıların Kübalılara yine Kübalı antrenör lazım. Amerikalı ve İngiliz hocalarla uyuşamıyorlar. Aynen yani bu Kübalıların boksunu hep bozdular. Özellikle de Küba'nın iyi boksörlerini. Neden Mike Tyson stilinde boks yapan boksör çok az? Yani o Mike Tyson'a özgü bir şey ama Mike Tyson'ın yaptığı boks özellikle de o hızlı hareketleri her rakibe işler yani iş yapar. Onun üzerine çok çalışması gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? O stili yapmak için. Yayına girenler yayını beğensin arkadaşlar. Vallahi YouTube'da hiç tat tuz yok. Yani canlı yayınlar enerjisi çok düşük. Ama yapacak bir şey yok yani biz yine maçları izleyeceğiz. Yani düşük olsun olmasın fark etmiyor. Sonuçta Derek Chisora, Joseph Parker maçı önemli maçlardan bir tanesi. Yani izlenecek maç. Geç açtın usta. Yo erken açtım ben yayını. Bir yayın açtım erken. Yayını kapattım. Parker kilo almış. Knockout'a gidecek bu belli. Yani %80 %90 ikisi de knockout'a gidecek. Özellikle de Derek sonra knockout etmeye gidecek. Çünkü puanla bu maçın ona gitmeyeceğini biraz biliyor Derek sonra. Bakacağız. Şimdiki yeni boksörler Floyd stilini seviyor. Son 5 yılda daha fazla sevildi bu stil. Aynen şu anda dünyanın baktığın zaman dediğin gibi birçok dünyada isim Floyd stiline özeniyor. Ben her zaman söylüyorum kendi stiliniz olsun. Yani kendi boksunu yapsın bir boksör ama Floyd stilini yapmak istese de yapsın. Ama bunun üzerine çok çalışsın, çok tekrar yapsın. E, Nasıl söyleyeyim? Şimdi bazıları Floyd stilini yapmak istiyor ama bakıyorsun yapamıyor. Çok fazla yumruk yiyor. Aynı Floyd Mayweather gibi yapacağını zannediyor ama o herkese tutmaz yani. Herkes o stili Floyd Mayweather'ı oturtturmuş. Yani birkaç boksör daha var böyle oturtturan. Onların üzerinde güzel duruyor ama çoğu boksöre mesela bakıyorsun
o stili yaparken birçok yumruk yiyor ve maç kaybediyor. Agıt Kabayel maçında Chisholm'un hakkını yediler. Katılıyor musun? Chisholm'u hep yiyorlar zaten. Bu arada ben canlı yayını geç açmadım. Daha önce Derek Sura, Joseph Parker'la ilgili maçlar başlamadan bir canlı yayın açtım. Kolumda dediğim gibi ağrı olduğu için canlı yayını kapatmak zorunda kaldım. Maça yakın tekrar açacağım dedim. Biraz dinlenip biraz dinlendim. Tekrar maça yakın açtım. Maçı takip ediyorum zaten. O yüzden canlı yayını geç açmadım. Artur Beterbiev Canelo karşılaşması 2022 yılında olma ihtimali var mı? Olma ihtimali var. Çünkü Canelo Alvarez Artur Beterbiev'i istiyor. Artur Beterbiev'le maç yapmak istiyor. Yani şöyle, Canelo Alvarez popülerliğini artırmak için ne yapacak? Artur Beterbiev gibi 17 maç, 17 knockout, bu şekilde bir serisi olan boksörü yendiği zaman doğal olarak Canelo Alvarez'in bir tık daha popülerliği artacak, fanı da artacak. Zaten dünyada da birçok fanı var. Ama dediğim gibi Artur Beterbiev gibi bir boksörü geçerse Canelo Alvarez yine zirvedeki yerini sağlamlaştıracak. Ama zor maç Canelo Alvarez'i bekliyor ikisi karşılaşırsa. Çünkü Artur Beterbiev gerçekten çok güçlü yumruklara sahip. Özellikle de Çeçen boksörler çok dayanıklı, çok güçlü oluyor. Allah vergisi bir güçleri var. Bu yüzden Canelo Alvarez için o maç çok zor geçecek, sert geçecek. Parker KO ile bu maçı kazanır. Parker KO ile bu maçı kazanır. Bu maçı Beterbiev çenesi zayıf yatıyor aşağıya. Çenesi zayıf yatıyor Beterbiev ama 17 maç 17 nakavtı var. Bu nasıl oluyor, ben de bunu anlamadım. Yenilgisi hiç yok. Canelo Beterbiev'le maç yapmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Canelo'nun popülerliğinin artmasına gerek mi var? En dandik maçı 40 milyon dolar kazandırıyor adama. Aynen öyle ama işte dediğim gibi Artur Beterbiev gibi bir boksöre geçtiği zaman doğal olarak hani daha ismi daha çok ön plana çıkacak. Zaten ön planda da daha çok çıkacak. Benim favorim Beterbiev. Yani Beterbiev iyi bir boksör. Amatör, özellikle de amatör kariyeri de çok iyi. Artur Beterbiev birebir canlı maçını izlemiş bir ismim. Benim favorim. Usta sence kaç boks maçı daha yapar? Canelo sonra emekli olur. Canelo kolay kolay emekli olmaz. Boksu seviyor. Bundan devam eder gider bu şekilde ama dediğim gibi yani akıllıca maçlara çıkacak. Yenebileceği maçlara, inandığı maçlara çıkacaktır bundan sonra. Ona göre gidecektir. Bir maç. Kaç kere yere düştüğünü gördüm. Callum Johnson diye bir İngiliz bile Beterbiev'i yatırdı. Hem de bayağı zor kalktı Beterbiev. Yani olabilir. Şimdi sert bir yumruk yediği zaman hangi boksör olursa olsun ayakta durmayabilir, düşer ama kalkıp devam ediyorsa o boksör iyi boksördür, güçlü boksördür. Mesela Tyson Fury de şu anda bir numara ama o da kaç defa Deontay Wilder yatırdı, kalkmasını bildi. Beta kardeş, net yumruk gelirse Canelo bile yere iner. Aynen öyle. Mesela sert bir yumruk aldığı zaman gelişine, yani bu yumruklar rakipleri çok sarsar. Yani gelişine vurulan yumruklar, özellikle de rakip gelirken yumruğuna çıkıyor, vuruyor. Mesela Canelo Alvarez bunu çok yapıyor. Bu yumruklar çok fazla karşı rakibi yıpratır. O yumruğu Canelo'dan yese kalkamaz. Canelo yatmıyor. İşte binlerce net
yumruk aldı. Aralarındaki en büyük fark bu. Yani yatmıyor diye bir şey yok. Sağlam yumruklar alıyor. Tamam, Canelo Alvarez'in de zaman zaman dağıldı oluyor ama düşmüyor. Serseleniyor ama düşmüyor. Allah vergisi bir dayanıklık var Canelo'da. Boks dünyası Lomachenko'nun son maçını konuşuyor. En iyi boksörleri kendine hayran bıraktı Lomachenko. Çok iyi IQ seviyesine sahip, akılla savaşıyor. Şimdi Vasil Lomachenko, doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar, Vasil Lomachenko başarılı olur. Çünkü Vasil Lomachenko sporcu bir ailenin içinden gelen bir boksör. Vasil Lomachenko ile çok özel ilgilenen bir babası var. Çok iyi bir takımı var. Bulunduğu ortam, her şey, örnek vereyim, Vasil Lomachenko'nun başarılı olmasına yönelik çalışma içerisindeler. Yaptıkları antrenmanlar, birebir çalışmalar, Vasil Lomachenko gibi bir boksör alıp örnek vereyim, Kübalıların içinde düşün, bir tek Vasil Lomachenko antrenman yapıyor. Yani bu şekilde kim olursa olsun, hangi boksör olursa olsun, onunla bu şekilde ilgilenildiği zaman, bu şekilde bir boksöre değer verildiği zaman o boksörün kolay kolay başarısız olma şansı yok. Bunlardan bir tanesi de Vasil Lomachenko. Başarısı bence en büyük aktörlerden bir tanesi de babası. Bu yüzden bir de Vasil Lomachenko, doğrusunu söylemek gerekirse, inatçı bir isim. Vazgeçmiyor. Tabi babası eğitiyor, öğretiyor ama işin büyük bir kısmı da Vasil Lomachenko'ya kalıyor. Ringin içerisine girdiği zaman yapması gerekeni o yapması gerekiyor. O da bunu yapıyor. Tabi babası ne kadar çalıştırırsa çalıştırsın, Vasil Lomachenko dövüşmediği zaman, ringin içerisine girdiği zaman, hangi hoca bu şekilde çalıştırsa çalıştırsın, bir şey yapmayınca hocanın bir suçu yok. Ama burada babası iyi çalışıyor, disiplinli çalışıyorlar, sistemli, akıl dolu, profesyonelce, çok zeki, akıllı da bir boksör. Yani boks adına birçok şey üzerinde var. Kendini çok iyi donanımlandırmış bir isim Vasil Lomachenko. Yani ben de zaten zaman zaman onun maçlarını izlerim. Her iyi boksörden bir şey alırım. Yine amatörde Vasil Lomachenko yanında bir boksör var. Yine 2 kez olimpiyat şampiyon olmuş. Andy Ruiz, çok iyi bir boksör. Yani gerçekten o ismin boksuna zaman zaman hayran kalıyorum. Özellikle de kaçışları, esnekliği, yani boksu ciddiye alışı, rakiplerine olan o samimiliği, her şeyi çok iyi. Ve son olarak da dünya şampiyon oldu. En iyi boksör ödülünü aldı. Bence Vasil Lomachenko'yu yenebilecek iyi bir isim. Andy Cruz, Gomez çok iyi bir boksör. Bu ikisi arasında bir maç gerçekleşse, gerçekten ben 3 gün uyuma bu maçı izle deseler, gerçekten bu maçı izlerim. Çok iyi maç olur. Andy Cruz Gomez çok iyi bir boksör. Zaten bununla ilgili de ben bir video yapmıştım. Yani amatör yapan arkadaşlar, boks öğrenen arkadaşlar bu ismi izlesinler. Loma teknik açıdan gördüğüm en iyi adam, ötesi yok. Yani iyi bir boksör, kötü değil. Yani tekniğini seviyorum. Dediğim gibi çok farklı çalışıyorlar. Yani mesela beklenmedik yumruklar, mesela ne yapıyor? Mesela sol aparkat, sol aparkat, sağ kroşe, sağ aparkat, sol kroşe, hep çapraz yumruklar. Yani rakibin beklemediği yumrukları vuruyor. Bu da onun üzerinde güzel duruyor. Ayaklarını iyi kullanıyor. Tabi bu da kolay olmuyor. Çok çalışıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Ayaklarının üzerine ve çok farklı, özellikle de Ukraynalıların stilleri, tarzları çok farklı. Bu yüzden de Ukraynalı boksörler zaman zaman dünyadaki yerlerini alıyorlar. Ama Canelo bugüne kadar beterbiye kadar sert vuran kimseye denk gelmedi. Yok, Canelo Alvarez çok teknik bir boksörle karşılaştı. Olimpiyatta bronz madalya almış bir boksörle karşılaştı. İyi de bir boksördü.
Yani onunla da iyi maç yaptı. Ona da bıraktırdı. Tabii Canelo Alvarez, Artur Beterbiev ikisi de zaten aynı boksu yapıyor. Sert boks. Yani kırıcı. Yani rakibini indirmeye yönelik, gücüne dayalı kırmaya yönelik giden iki boksör. Canelo Alvarez, Artur Beterbiev. Bu ikisi karşılaştığında da zaten birbirlerine güç gösterisinde bulunacaklar. Birbirlerini kırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çok çekişmeli, çok mücadeleci bir maç olur. Bu maçta da oynayan taraf %85, %90 Canelo Alvarez olacak. Zaman zaman Canelo Alvarez bu tarz boksörlerin karşısında ayaklarını çok fazla kullanıyor. Cüneyt Aydın, çen önemli. Tyson Fury yere düşüyor ama Kroki kalmıyor. Çabuk toparlanıyor. Joshua ise acı eşiği yok. Hemen panikliyor. Fury çok kurnaz. Adam bazen bilerek kendini yere bırakıyor. Her açıdan deha. Yani doğrusunu söylemek gerekirse Tyson Fury psikolojikmen maç içerisinde, maç dışında rakiplerini etkileyebilen, ringde çok rahat, ringi çok iyi kullanan bir boksör. Yani boksunu da zaten takdire şayan, yani herkesin sevdiği bir boksu yapıyor Tyson Fury. Arkadaşlar canlı yayında sesinde cızırtı var. Bende sizde var mı? Bir saniye. Şu an olmaması. Hocam ben hakem hastasıyım. Ara sıra kafam gidip geliyor. Bazen takip ediyorum. Bazen de kayboluyorum. Olsun, sıkıntı yok. İstediğin zaman git, istediğin zaman gel. Yani yeter ki sağlığın yerinde olsun. İnşallah sağlığına da kavuşursun. Doğrudur, olabilir. Aleykümselam Fatih Hocam. Hoş geldin. Canelo vs Lara maçını izleyen anlar Canelo'nun defolarını Lara'nın elinden aldılar o maçı. Yani Canelo Alvarez'i yenecek bir boksörler, özellikle de Canelo Alvarez, Artur Beterbiev gibi boksörleri yenmek istiyorsanız mutlaka ayağınız oynaması gerekiyor. Belleriniz psikolojik rakipleriniz karşısında güçlü durmanız gerekiyor. Yoksa Canelo Alvarez veya Artur Beterbiev gibi bir boksörü yenmeniz hayal olur. Çünkü Canelo Alvarez güçlü vurabilen bir isim. Güçlü vurduğu zaman da rakiplerini kırıyor. Performans olarak düşürüyor. Sonradan canının yandığını, kötü olduğunu hissettiği anda rakibinin doğal olarak pres boksunu yapıyor. Etkili ataklarını yapıyor. Ve maçları bu şekilde kazanıyor. Canelo Alvarez'in en büyük özelliği de rakiplerinin dikkatinin dağılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bekliyor. Sonunda 10. 11. roundda dağılacağını biliyor. Zaten o zaman devreye giriyor Canelo Alvarez boksu. Lara maçına gelirse o maça üzülenlerden bir tanesi benim. Bu maç bence de Lara'nın hakkıydı diyebilirim. Ben bir boksörü izliyorum. Lara Cruz amatör boksör. Profa geçer sefer Canelo'ya denk gelirse yenme ihtimali var. Aynen benim zaten dediğim boksör Andy Cruz Gomez. Yani bu boksör senin dediğin bu boksör, ben de bu ismi yakından takip ediyorum. Boksunu da beğeniyorum. Hocam cızırtı var mikrofonda mı acaba? Mikrofonda dur bakayım bir saniye. Ben buradan hemen bakayım var mı? Bir saniye şuradan sorulara bakayım. Abi Canelo kiminle? Abi Canelo kiminle yapacak? Cruiserweight'te Usyk ve Canelo süper. Yani Usyk bu maça sıcak bakıyor. Canelo da sıcak bakıyor. Usyk ile Canelo arasında bir maç olur. Bu maçı Canelo Alvarez alabilir mi? Bence Canelo Alvarez Usyk'i bozacak. Çünkü şöyle, yani Usyk direkt atıyor. Canelo Alvarez'in kısa boylu.
Yumruklardan çıkışları çıkıp vurması çok iyi. Zamanlaması çok iyi. Bu yüzden de Usyk Canelo Alvarez bozabilir. Canelo Alvarez Usyk e, Canelo Alvarez Usyk'e ters gelebilir. Çünkü Canelo Alvarez'in çıkıp vuruşları çok meşhur. Yani süper olur. Aynen. Cruiserweight'te Canelo Alvarez Usyk süper olur. Doğru. Erol Barçın. Aynen. İyi maç olur. Hocam Adem Kılıççı Billy Joe ile amatörde karşılaşmış. Amatörde iyi boksörleriniz çıkıyor ama prof arenaya neden çıkamıyoruz? Yani bu isim karşılaştı ama bu isim de Billy Joe Sanders'a yenildi. Yani onun da çenesi zayıf. Son yaptığı Rus maçında da knockout oldu. Yani onda da çene yok. O profa da geçse prof da yenilirdi. Çünkü çenesi zayıf Adem'in. Joseph Parker olunca yorum yapayım. Joseph tekniğini beğeniyorum ama knockoutçı bir boksör değil. Niye öyle diyorum? Andrew Ruiz Joseph Parker maçında bakın hep çeneye isabet ettiği yıkamadığı sayıyla. Adem Kılıççı da şanslı Fenerbahçe'de boks yaptı. Yani aynen Fenerbahçe'nin iyi boksörü. Fenerbahçe'de yine başarılar getirdi. Zeki bir boksör. Yani çok güçlü olmasa da zeki boks yapıyor. Arkadaşlar Türkiye'nin şimdi doğrusunu söylemek gerekirse neden biz profesyonel arenalarda çok fazla Türk boksör yok? Bu işin hepsi sistemli çalışmadan geçer. Ekip işi grup işi. Yani ekibin sağlam olacak. Senin arkanda sağlam isimler olursa pro boksta Türkiye'de başarılı olur. Ama şimdi Türkiye'de bu işe çok fazla destek yok. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de Türkiye'de boks artık çok yüz göz oldu insanlar birbirleriyle boksta. Bu yüzden herkes birbirlerini çekemiyor. Yani birbirleri arasında farklı bir savaş içerisindeler. Bu şekilde olunca da Türkiye'de boks gelişmiyor. Eğer ki Türkiye'de boksun gelişmesini istiyorsa bu işi yapanlar herkes kendi işini yapacak. Herkes kendi işini yapınca Türkiye boksta başarılı olur. Amatörde, profta. Ama dediğim gibi bunun için Türkiye'ye örnek vereyim. Prof boks gelecek. Türkiye pro boksta nasıl başarılı olur? Şimdi boks federasyonuna yurt dışından şeyler geliyor. Kulüpler diyor ki biz örnek yurt dışından menajerler geliyor diyor ki biz Türkiye'de profesyonel boks kulübü açmak istiyoruz. Mesela bunu izin verirse Türkiye Boks Federasyonu burada kulüp açabiliyor. Ama izin vermese açamıyor. Şimdi düşünün sadece bir bölge. Sadece bir bölge. Bu işe ayrılması gerekiyor. Mesela geniş arazi olabilir bu. Mesela kaç tane yurt dışından bu şekilde prof menajerler gelip Türkiye'de kulüp açacak. Bunların hepsi 5-6 tane, 7 tane mi? Bunlara belli bir bölge verip o bölgede salonlar açabilir. Örnek vereyim. Oraya oteller kurabilirler. Sporcuların gelip konaklaması için veya maç yapacakları güzel bir arena yapabilirler. Doğal olarak oradan Türkiye'deki amatör boksörlerden profa yatkın olanları da derler ki gel sen bizde bizim adımıza dövüş işte sana şu kadar maaş, maç başına şu kadar para. Emin olun artık bu şekilde para kazanıldığını öğrenirler. Herkes ne yapar? Boksa eğilim çok fazla nasıl söyleyeyim olur. Yoğunlaşır insanlar artık boksör olmaya ve sonra şunu bilirler yani eğer amatör yapıp amatörde başarılı olursam profa geçeceğim. Hem amatörün kalitesi artar hem prof birçok boksör çıkar ama tabi bunları yapacak bunları arkasında duracak önemli isimler lazım. Yoksa yok. Arkadaşlar maç ne zaman maç birazdan başlayacak. Bir saniye. Sonra maç birazdan başlayacak arkadaşlar. Bir saniye Adem. Filipin'de çok mu destek var abi? Filipin gibi bir ülkede bir dünya starı çıkıyor. Biraz da yetenek olacak. Ya arkadaşlar burada yetenek Türkiye'de de var. Yok değil ama
Yani bu yetenekleri sen ne kadar değerlendirebiliyorsun? Ben boksörlerin yumruk gücüne dikkat ederim. Ben uzman değilim. Sadece gözlerimi söylüyorum. Evander Holyfield, Tony Morrison, Joseph Parker, Eric Molina, bunların yumrukları bana yıkıcı gelmiyor. Yani kimi puan boksu yapar, kimi knockout boksu yapar. Dizon'da Rıfat Karadaş. Dizon'da yayınlanıyor şu anda maç. Maç saat kaç? Şimdi başlayacak maç. Bu maçtan sonra Derek Chisora Joseph Parker maçı arkadaşlar. Bakalım bu maçı kim alacak? Çok zevksiz bir maç ya gerçekten. Yani insanlar bu şekilde maçları izlemez. Yani bu ringe girdiğin zaman yumruk atacaksın. Yumruk atmadığın zaman insanlar bu tarz maçları sevmiyorlar. Yani biraz kombine çok olacak. Bir, ikili, üçlü. Yani karşılıklı yumruklar olmayınca fanlar sevmiyor. Son 33 saniye. Bu maçtan sonra Derek Chisora Joseph Parker maçı başlıyor arkadaşlar. Bak mesela rakibine 2-3 tane yumruklar vurunca insanlar heyecanlanıyor ama yani hiç yumruk olmayacak. Mesela sürekli dans ediyorsun. Yani yumruk, mutlaka yumruk olması lazım. Eğer pro boks yapıyorsan ring etrafını heyecanlandıracaksın. Heyecanlandırmazsan senin maçını izlemek istemiyorlar. Mesela Derek Chisora Joseph Parker maçında bak hemen hemen ringin etrafı tribünler doldu. Niye? Çünkü bu maçlar heyecan uyandırıyor. Yani bunlar dövüşüyor bu iki isimde. Yumruk vuruyorlar en azından birbirlerine. Tank Davis bayağı heyecan yaratıyor. Tank Davis heyecan yaratıyor ama Tank Davis Cruz karşısında heyecan yaratamadı. Yani beklenilen boksu yapmadı. Arkadaşlar maç başlıyor birazdan. Hocam Umutcan Kıran için ne dersin? Çok oyalandı sanki ileri gidemedi bir türlü. Gidemez. Çok fazla kilosu var. Ağır ağır boksör. Yani bu işte teknik olarak bu boksu yapıyorsan fizik olarak kendini çok dayanıklı olacaksın. Fizik olarak dayanıklı olacaksın. Teknik olarak iyi olacaksın. Yani ringde ne zaman ne yapacağını bileceksin. Akıllı dövüşeceksin. Güce dayalı dövüşmeyeceksin. Çünkü güce dayalı bir yere kadar gidersin. Ama burayı kullanacaksın. Yani boks işi tamam güç de önemli ama teknik bir boksör birçok güçlü boksörü yendiğini her zaman gördük. Özellikle de Kübalı boksörlerin öyle güçlü, kaba kuvvetle dövüşen boksörleri nasıl perişan ettiklerini canlı gözümle gördüm. Yani boks artı teknik. Mutlaka ve mutlaka teknik. Yani özellikle de o yumruklara boşalma, çıkıp vurma, rakibini durdurma. Yani bunlar çok önemli.
Yok. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Sen Almanya'da mı yaşıyorsun? İstanbul mu? Ama bakalım bir İngiltere yolculuğumuz olacak inşallah. Ne zaman olur onu bilmiyoruz ama bir İngiltere yolculuğumuz olacak. İlk fırsatta. Berat kazandı. Sterling uçtu hocam, aman dikkat et. Sterling 20 oldu ustaya. Yapacak bir şey yok. 20 de olsa 40 da olsa gideceğiz yani. Sonuçta bakalım yani dövüşeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Antrenörlük yapacağız. Orada çalıştıracağız. İnşallah. Maç başlayacak inşallah. Ben de maçı bekliyorum. Bakalım. Tony bile konuşuyor. Bir şeyde şaşırttım. Tony bile yerine Joseph Parker knockout oldu dedim. Knockout olan Tony Blair'di aslında. Alexander Usyk'e. Bunda bir videoda şaşırttım. Bunda da kusura bakmayın. Koluma yine ağrı vuruyor bak. Koluma şurama ağrı vuruyor. Kolumda sinir boşalması varmış. Bu yüzden gerçekten canımı çok yakıyor bazen. Hani canlı yayın bugün açtım yine kapatmak zorunda kaldım. Koluma gerçekten ağrı vurunca duramıyorum. Kolumda ciddi bir sorun var. Maç başlamadı arkadaşlar. Derek Chisora Fury maçında yumruk atmadan ikinci maçı kaybetti. Mesafeyi mükemmel ayarladı. Fury çaresiz bırakmadı. Dediğim gibi yani fizik üstünlüğünü kullanacaksın. Mesela bunu en iyi kullanan Tyson Fury. Ne yapıyor? Eğilmiyor. Dik duruyor. Mesela Alexander Usyk Anthony Joshua ile konuşuyor. Anthony Joshua Alexander Usyk'in indi, çöktü. Usyk'in boyuna Usyk de çok güzel. Zaten beklediği de buydu. Beklediğini yaptı. Kemerleri kaybetti. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Yani öyle bir şey ki düşün yani yumruk atamıyorum yani. Kolum mesela yumruk atamıyorum gece yatarken beni çok fazla rahatsız ediyor. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Mesela zaman zaman boynum tutulurdu. Yani boksörlerin genelinde vardır. Boyun tutulması e, boynum tutuluyordu ama bu şekilde bir şey olmuyordu. İlk defa bu şekilde oldu. Parmağım da kırıldı. Mesela benim iki parmağım da kırıktır mesela. Parmaklarım da kırıldı. Mesela bu şekilde yumruk attığın zaman parmağa geliyor bazen dirseğe geliyor. İkisi de kırıldı. Ama canım dediğim gibi hiç bu şekilde yanmadı. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sağ olun, var olun. Ya çok şükür yine vallahi bu kadar şey beklemiyordum. Adı ne onun? Sayımız bayağı arttı herhalde. Yani bu kadar beklemiyordum. Çünkü YouTube'da sanki bir çöküntü var. Çok hiç tat tuz yok. Nedenini bilmiyorum. Yani sizce nedir bu YouTube'daki fanlar da çok fazla YouTube'a mı girmiyor da zamanlarım olmuyor yoksa internet pahalandı insanların interneti mi yok anlamış değilim.
Gerçekten hiç eski tat tuz yok. Hocam Joshua asla 5 yıldızlı bir boksör olamaz. Klitschko aptallığına o maçı vermeseydi bugün Anthony Joshua diye biri kalmayacaktı ama iyi oldu, böyle rezil ediyor kendini. ABD'de popülerliği yok. Yani ya Joshua'nın iyi olduğu zaman, mesela dövüştüğü zaman çok iyi dövüşüyor. Güçlü yumruklar vuruyor ama çok fazla teknik bir boksör mü dersen teknik değil ama belli nizami yumrukları çok güzel. Aparkatlarını bazen, kroşelerini çok iyi vuruyor. Ama dediğim gibi iyi olduğu zaman. Wilder geçen bir boks kanalında açıklamasını dinledim. Diyor ben boksa 21 yaşında başladım. Hiçbir şey bilmeden boksa başladım diyordu. Bir 10 yıl daha erken başlasaydım işler farklı olurdu. Aynen öyle. Yani tabii mesela arkadaşlar hani bazen diyoruz mesela 18 yaşında işte 20 yaşında da yapabilirsin. Yapabilirsin. Ama şimdi düşünün ki hani atalarımızın meşhur bir sözü var. Ne diyor? Ağaç yaşken eğilir. Mesela biz küçükken bazı şeyler öğreniriz. Mesela Kur'an kursuna gidersin veya farklı ders çalışmaya gidersin. Ama şimdi deseler ki bize ders çalış deseler hiç çalışasımız gelmez. Artık ne yaşımız geçti, örnek vereyim. Artık eskiden sabırla yaptığımız şeyleri şimdi yapmak istemeyiz. Bu yüzden e, yani erken yaşta bazı şeylere kırılman gerekiyor. Vücut olarak oturması gerekiyor. Tabi dediği gibi Deontay Wilder'da farklı olabilirdi. Bugün pazar günü erken yatıyor herkes. Yarın iş var. Ben gece çalıştığım için giriyorum. Anladım. Abi maç başladı mı? Parker maç. Yok, başlamadı. Maç başlamadı arkadaşlar. Başlayınca söyleyeceğim zaten. Şimdi Dizon'un şeyini veriyorlar. Reklamlarını veriyorlar. İşte boksörleri tanıtıyorlar. İşte hani bazen ara oluyor ya, o arada bir şey koymaları gerekiyor işte insanlar izlemesi için. Şu an o bir futbol maçı gibi bir şey gözüküyor şu anda. Dur. Gelmedi maç. Aslan Akbey, Erdal Baba Çisor'a kazanacak. İnşallah Aslan Akbey. İnşallah kalbim doğrusunu söylemek gerekirse bu maçı benim kalbimden geçen Chisora'nın alması, bu maçı Chisora'nın almasını istiyorum inşallah. Yani kalbinde gönlünde neyse odur. Ama maçı dediğim gibi her zaman maçları tarafsız anlatırım. Hangi boksör iyiyse, hangi boksör iyi işler çıkartıyorsa onu söylerim. Aksi bir şey olmaz. Evren Işık başlamadı. Boks fanları bu maça ilgi Derek Chisora gözüküyor. Isınma hareketleri yapıyor Chisora. Değişik bir ısınma şekli var. İlk defa gördüm bu şekilde. Elinde bir tane lastik. Lastiği ileri uzatıyor, çöküp kalkıyor. Demek ki herkesin yoğurt yiyişi farklı. Herkesin çalışma şekli farklı, stili farklı, düşünceleri farklı. Yani ama sağlam gözüküyor sonra bakalım. Diri. Ben Mike Tyson'cı değilim. Onun bir hocası vardı. Kel açık tenli bir hocaydı. İsmini bilmiyorum. Dur şuradan bakayım. İsmini bilmiyorum. Onunla devam etseydi Holyfield'ı ve Lennox Lewis'i geçerdi. Yani bazen hoca faktörü önemli. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işi bilen hocalar var, bilmeyen hocalar var. Türkiye'de de belki 150-200 tane antrenör vardır. İçinden toplasan boksu bilen 2-3 tane anca çıkar. Yani tam anlamıyla. Bu yüzden önemli olan çok antrenör değil, bu işi bilen antrenörler. Bu çok önemli.
Tabii kimse şimdi siz bir salona yazıldığınız zaman bulunduğunuz şehirlerde gittin bir salona yazıldın. Bilemezsin ki hoca iyi mi kötü mü yani. Sen sana ne gösterirse onu alırsın. İşte maçlara gidersin, yenilirsin. Hocanın iyi olduğunu demezsin ki hocam kötü diyemezsin. Yani bunu desen bu sefer o hoca seni salonunda istemez. Yani sen her zaman gider gelirsin, yenilirsin. Yılların geçer. Sonradan bir bakarsın kaza rıza iyi bir hocaya denk gelirsin. Sonra da dersin ki ya ben yıllarımı boşa harcamışım. Keşke bu hocayla çalışsaydım daha başarılı olurdum. Bu kadar zamanım boşa gitmezdi. Gerçekten yani boksu ben bilmiyormuşum diyorsunuz arkadaşlar. Bunu diyen birisi de benim yani. Bende de Düzon var. Bende de canlı izliyorum. Maç başlamadı. Sende de Düzon varsa maç başlamadı. Doğru mu? Yani e, direkt şurayı gösteriyor şu anda konuşmasını. Selam Erdal abi. Şu sıra bu maçında kaybederse bıraksın boksu, artık yenilgi rekoru kıracak. Hala nasıl bu kadar önemli maçlar alabiliyor? Bu adam torpili büyük herhalde. Yani alakası yok. Torpil olsa o maçı kaybetmezdi. Avni'nin menajeri Efsane Ahmet Öner harika taktik veriyor. Chris Eubank maçında kenardan bağırıyor. Yapıştır Avni diye. Şimdi öyle bu işler, doğrusunu söylemek gerekirse yapıştırla mapıştırla olacak işler değil bu işler. Yani yapıştırla olmuyor bu işler. Bu işler iyi ve sistemli çalıştırmayla, akıllıca çalışmayla oluyor bu boks. Şimdi sen boksöre maça ne kadar var? 2 ay var. 2 ay içerisinde birinci ay, ikinci ay ne yükleyeceğini bileceksin. Hangi antrenmanı yaptıracağını bileceksin. İyi bir antrenör bunları bilir. Yani bir boksörün o seviyeye gelene kadar neler yaptıracağını bilir. Kademe kademedir. Ama bunu bilmiyorsan, böyle maça yakın koşuyorsan, maça yakın antrenman yapıyorsan kusura bakma da maça çıktığında bekleneni göstertemezsin. Gerisinde kalırsın. Fanların beklentilerin gerisinde kalırsın. O yüzden kimse de daha ciddiye almaz. Aynen röportaj var şu an. Emre Çukur'da dövüşecekti. Bu gece de eli kırıldı. Doğrudur. Abi dalga geçiyoruz, beğenmiyoruz ama Avni güzel paralar kazandı. Bu spordan bu yetenekle bu paralar gerçekten harika bir olay. Yani bence Avni için bu bir başarı. O para kazanmak, yurt dışına gitmek, orada kalmak, yaşamak, bu şekilde ismini Canelo Alvarez gibi bir boksörle anılması. Bunlar çok güzel, önemli şeyler. Yalnız Avni çok kötü bir şeyle anılıyor. Çok kötü bir şeyle anılıyor. Özellikle de boks camiası bunu biliyor. Bir an önce Avni o yanlışından dönmesi gerekiyor. Yani insanlar çok fazla tepkili Avni'ye Türkiye'de. Yani onu da bilen arkadaşlar vardır. Söylememe gerek yok. Yani arkadaşlar bir maç daha oynanacak. Aynen kullen maçı başlıyor. Bu maçtan sonra mı acaba? Bence bu maçtan sonra. İnşallah bir knockout olur. Bunda diyeceğim de boksörler için iyi bir şey değil. Maç başlıyor. Kullen maçı başlıyor. Şu yeni hocası değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yeni hocası. Aynen öyle. Aynen öyle. Cüneyt Aydın. Yani çok büyük tepki var Türkiye'de. Yani Avni'nin de bundan haberi vardır. Var mıdır yok mudur bilmiyorum. Avni yeni hocası için dediğiniz haklısınız. Aynen öyle. Avni'nin yeni hocası. Yani Avni'nin de büyük bir ihtimal bunlardan haberi vardır. Bence bunu düzeltmesi lazım. Yani bu es geçilecek bir konu değil. Yani Allah göstermesin, Türkiye'ye geldiğinde çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bence hocam sizin favori sikletiniz hangisi? Yani en fazla hangi siklet maçlarını izlemek size güzel geliyor?
Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben 60 kilo, 64 kilo, e, yani bu sikletleri severim. Güzel maçlar oluyor. 69 aynen bu maçtan sonra. İsmail Özen aynen öyle. Yani o isimle çalışıyor ve yani çok büyük tepki var Avniye Türkiye'de. Yani onun dediğim gibi haberi vardır. Özellikle de ben Türkiye'deki boksörler bu şekilde aralarında konuşuyor. Yani Avni'nin Türkiye'de şu anda bir geçerliliği yok yani. Ciddiye almıyorlar yani. Bırak boş ver diyorlar. Nedim Yayla Avni başına iş alacak. Aynen öyle. Avni gerçekten güzel işler yaptı ama sonu iyi olsa bari. Yani dediğim gibi o yanlıştan düzelse çok iyi olacak. Eğer düzeltmezse çok kötü. Hocam Avni olayı tam olarak ne, biraz bahseder misiniz? Yani o arkadaşın biri yazmış bak burada, e, Aslan Akbey yazmış işte o olay. Bu arada Nedim hoş geldin. Nedim Yayla hoş geldin. Nedim Yayla benim ortaokul sınıf arkadaşım. Hocam Avni olayı tam olarak nedir? Hocam biraz sakalınız olsa Ünsal Arık'a çok benziyorsunuz. Yani sakalı var da ben sakalı sevmiyorum ya. Genelde sakalı kendim kesiyorum. Bu yüzden de zaman zaman eşim bana kızıyor bu konuda. Nedim Yayla buraya gelse selam vermezler Avni'ye. O kariyeri hiç yakışmıyor. Dünya arenasında kocaman bir isme yakışmıyor. Aynen öyle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle, aynen öyle yani abinin dediğim gibi, ben mesela şöyle yani hani onun ismini kullandığımda herkes bırak boş ver diyorlar. Yani salla gitsin diyorlar ondan sonra. Ama şöyle bir şey yani benim Avni'nin milliyetçiliğinden şüphem yok. Ama niye böyle bir şey yaptı? Ona da anlam veremiyorum. Normalde Avni akıllı bir isim, akıllı hareket eden, e, zamanı geldiğinde doğru adımlar atan bir isim ama sanki bu adımı bence yanlış. Bu adımı attığı adımı geri çekmesi gerekiyor. O da ona kalmış bir şey. Biz yani bir şey diyemeyiz. Hocam Jake Paul soytarısı bile dalga geçiyor Avni ile. Avni dövüştüyse ben de dövüşürüm Canelo ile diyor. Yani Avni için zaten Canelo Alvarez maçı gerçekten, Avni ile Canelo'nun maçı duyuruldu. Ben şoke oldum yani. Hani dedim yani Canelo Alvarez'i ben daha önce maçlarını anlatıyordum. Avni ile maçı olunca dedim o süper dedim, bu ya nasıl bu seviyeye geldi. Ama işte sonu iyi olmadı. Aynen Jacob'un herkese bir etiket buluyor. Herkese bir etiket yapıştırıyor. Avni'ye de yapıştırmış yani Canelo Alvarez'in üzerinden ağrı. Selçuk Aydın veya Sinan Şamissam olsa asla çalışmazdı. Yani bazı konular var. Hassasiyet gerekiyor. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Bence Avni'de buna dikkat etmesi gerekiyordu. Avni'nin yenildiği Kullen'in maçı var şimdi. Bakalım bu maçı alabilecek mi Kullen? Arkadaşlar, yani şöyle her şey bir yerde para demek değil. Doğrusunu söylemek gerekirse sen şimdi tamam para kazandın. Dünyada belki konuşuldun, ismin konuşuldu. Kimi zaman iyi konuşuldu, kimi zaman yani isminle dalga geçildi. Ama bu şu demek değil yani. Senin şu anki yaptığın olaya insanlar tepki göstertiyorsa, çok fazla tepki göstertiyorsa
çıkıp bir açıklama yaparsın. E, Örnek vereyim, bir kanal üzerinden, bir medya üzerinden ben bilmiyordum veya bu benim bir boşluğuma geldi, ben bu şekilde bir şey yaptım, işte geçmişini bilmiyordum, tanımıyordum deyip geri çekilebilir. Ama hala devam ediyorsa insanlar da, yani şu anda Avni'nin hiçbir değeri yok insanların gözünde. Yani o durumda, yani bunu diyebilirim. Yapmaya çalışacağım. Canlı yayın yapmaya çalışacağım. İnşallah sağlık sorunu yaşamazsam yapacağım. Çünkü kolumda sorun var. Cüneyt Aydın. Avni son maçında Almanya'da postacılık yapan bir abimize yenmiş, düştüğü duruma bak. Yani iyi ki de yendi. Rakibi de maçı bırakmadı. Nasıl söyleyeyim? Rakibi de sonuna kadar direndi yani. Avni'nin yediği, şu anda yenildiği Kullen maç yapıyor. Herhalde Kullen'i parlatacaklar gibi geliyor. Kullen'de öne çıkartacaklar isimlerden bir tanesi herhalde, ama bence zayıf bir boksör. Ee, işte paranın gücü, aynen öyle. Avni kötü bir boksör değil. Maça asılmıyor. Erken bırakıyor. Benim de öyle bir yapım var. Böyle olunca olmuyor. Tabii boksör değilim ama boksörsen sert bir spor, bazı şeyleri de göze alacaksın. Aynen öyle. Daha fazlasını yapamazdı zaten Selçuk. Yani aslında amatör kariyerinde profa en çok yakışan isimlerden bir tanesi de Selçuk. Yani neden? Yani sert boksör, sert dediğim yani sert boksör, sert vuran bir isim. Yani insanlar öyle diyor. Yani amatörde profesyonel artı sert olacaksın, dayanıklı olacaksın. Bu isimde de bu var, ama keşke biraz daha esnek olabilse. Yani daha iyi olurdu, ama düz boksla, güce dayalı boks yaptığın zaman bir yere kadar gidiyorsun. Bir yerde inişe geçiyorsun. Canelo Golovkin maçları, Maidana Mayweather Fury Wallin maçları şaibeli. Yani arkadaşlar, yani burada şu bir gerçek yani. Şaibeli maçlar boksta her zaman var. Yani boksta masada kazanılan birçok maç var. Yani boksun içinde oluyor mesela. Canelo Golovkin birinci maçını söylüyor fanlar. Mayweather Mayweather Maidana maçında, o maç Mayweather'ın da Fury, adam kullen indirecek halde kullen yenilecek. Hocam Usyk vs Fury kim alır sizce? Bence Fury alır. Ya boy farkı var. Usyk'le boy farkı var. Tamam, Usyk hareketli. Tyson Fury'nin çoğu yumruğunu yemeyecek. Çoğu yumruğundan kaçacak, ama boy farkı var. Elinde sonunda Tyson Fury yakalayacak. Yani bence %50-%50 tahmin edilebilecek bir maç değil yani. İkisi de, biri boy farkı var, boy avantajı var. Diğeri yetenekli, hareketli, esnek, hızlı. Yani %50'lik bir maç. Yani tahmin edilemez bir maçlardan bir tanesi bence. Güneyden. Selçuk Aydın Viktor Postol maçını kazansaydı Floyd ile maça çıkacaktı. Avni asla Selçuk Aydın seviyesine çıkamaz. Kemer maçına çıkmaz. Onu yapmaz. Charles Martin gibi bir zenne bile kemer aldı. Yani şimdi Canelo Alvarez'in karşısına her boksör çıkar. Yani herkes de maç yapar yani. Yeter ki bu işler zemin oluşturulsun. Çıkmak demek bir şey demek değil. Önemli olan Canelo Alvarez'de iyi maç yapmak, iyi dövüşmek. Önemli olan yenmek. Yenemiyorsan, iyi maçta yapmadıysan
Doğal olarak çıkman da bir şey ifade etmiyor. Selçuk Aydın karakter olarak da şampiyon, çok mütevazi bir isim. Ya bakalım inşallah, bence şu anda Türkiye'de boksun başına adaleti getireceğim diyor. Ayrıştırmayacağım diyor. Tarafsız olacağım diyor. Yani bu işin içinde gelen insanları bu işin içine katacağım diyor. Selçuk Aydın inşallah, yani ne diyelim, Boks Federasyon Başkanı olur. Eğer ki ben bu ismi seveyim veya sevmeyeyim, boks adına Türkiye'de doğru işler yapacaksa, adaletli olacaksa, ben bu ismi sonuna kadar desteklerim. Ama boksörlerin hakkını yiyecek, hangi federasyon başkanı bir boksörün hakkını yiyorsa o başkanın her zaman karşısında olurum. Hiçbir zaman da yanında olmam. Çünkü boksta emek var, çaba var, gayret var. Hiçbir boksör hakkını yenilmesini istemez. Hiçbir boksörün de hakkı yenmesin. Çünkü bu gerçekten çok kötü bir şey. Kendimden biliyorum. Yani o kadar koşuyorsun, emek veriyorsun. Birisi çıkıyor senin emeklerini çalıyor. Yani bu da iyi bir şey değil. Mayweather Canelo maçını izledim. Adam kusursuz boks yapıyor. Karşısında gelen hamleyle bile biliyor. Mayweather çok iyi boksör. Aynen öyle. Kullen düşecek, az kaldı. Bak şimdi rakibi mücadele ediyor. Vuruyor. Yani boks mücadele. Mücadele edeceksin. Fury alır. Usyk içeri girmeye kalkacak. Böyle içeri girme çabalarını Fury kaçırmaz. Fury çok rahat kontraya düşürür Usyk'i. Yani Fury akıllı boksör. Kolay kolay zaten yumruk yenmiyor. Defansı iyi. E, refleksleri iyi. İzleyip göreceğiz. Bu maç enerjisi yüksek olacak. Hocam amatörde kaç maçınız vardı? Biraz da sizden konuşalım. Vallahi amatörde kaç maçım var bilmiyorum. Ama yine bayağı vardır yani. Düşün, maçtan maça maçtan maça gidiyordum. Sürekli dövüşen bir isimdi yani. Düşün, 7-8 sene boyunca milli takımda 15 günden 15 güne kamp turnuva sürekli bu şekildeydim yani. Şubat 17'de mahkeme var. Selçuk Aydın, Eyüp Gözgeç. Hakkında hayırlısı olsun ama dediğim gibi yani bu Selçuk Aydın da şunu yapacak yani, ben bunu inanıyorum. Yani Türkiye'deki bütün boks camiasını bir arada tutmak isteyen bir isim. Özellikle de boksta alttan gelen isimleri, boksta başarılı olan milli takım düzeyindeki isimleri boksun içine katmayı düşünen bir isim. İnşallah yani eğer ki düşünceleri güzelse, fikirleri güzelse, şu anki başkan gibi yapmazsa bence Selçuk Aydın Türkiye boksunun başına yakışır. Dediğim gibi kim olursa olsun adaletli olacaksa her zaman onun yanındayız. Sıkıntı yok. Frank Sanchez Fury rakip olabilir mi? Frank Sanchez Fury maçı ile ilgili şunu söylüyorlar. Frank Sanchez de Fury maç yaptığı zaman menajeri diyor bunu, kesinlikle Sanchez şampiyon olur diyor. Fury'yi yener diyor. Çok iyi maç oluyor ama çok yumruk var. Sarıldılar. Çok iyi de kapanıyor rakibi. Kullenin rakibi. İşte kapandığın zaman komple kapanacaksın. Bak, komple altı üstü kapatıyor. Yani küllen alta da vursa üstte de vursa fark eden bir şey yok. Rakibi iyi kapanıyor. Biraz boksu şeye benziyor. Kullenin rakibinin boksu şeye benziyor. Dilimin ucunda. Maç keyifli. Aynen öyle. Boks olimpiyatlardan çıkartılıyor şaibeli maçlar yüzünden. Yok yok, öyle bir şey yok. O haber
doğru haber değilmiş. Sonradan Boks Federasyonu açıklama yaptı. Bu şekilde haberlere itibar etmeyin. Böyle bir şey yok dedi. Fury dedesi bile boksörmüş. Usyk geçer bence Wilder. George Foreman'dan birkaç nasihat almaya gitseydi. Çok yumruk var işte. Prof maçları bu şekilde olacak. Bol yumruklu olacak. Fanlar bu şekilde maçları izliyor. Ama boks olimpiyat maçı farklı olurdu. Wilder sert kafalı kimseyi dinlemiyordu ve başına gelen de geldi. Yani Wilder yaptığı boksu düz boksa ben her zaman diyorum arkadaşlar yani düz boksa gidemezsin. Boksta yani kafanı kullanmayınca, ayaklarını kullanmayınca, rakibini bekleyince, kandırmayınca yani bu şekilde boksta bir yere kadar gidersin, bir yerde bitersin. Pro Federasyon kurulursa böyle maçlar bizim ülkelerde de olur mu? Hem de kralı olur. Emin olun kralı olur. Yani ama tabii bu şekilde maçları organize etmek için yani şöyle reklamın çok iyi olması lazım boksun. Yani boksu Türkiye'ye çok iyi anlatılması lazım. Reklamlar işte film yapılması lazım. Filmler yapılması lazım. Ki insanlar bu şekilde maçlara yoğun ilgi göstersin. Yoksa boş tribünlere maç yaparsınız. Olmaz. Wilder 10 maç yapsa birini yenemez. Wilder 10 maç yapsa birini yenemez. Fury 3 yıl boksu bıraktı. Kokain çekti. 180 gramdan düştü geldi. 180 kilogramdan düştü geldi. Hangi boksörü bu kadar ara verip WBC şampiyonu böyle şampiyonu böyle rezil eder? Fury başka bir seviye. Yani Tyson Fury akıllı bir boksör. Yani boksu biliyor. Rakiplerini kandırıyor. Psikolojikmen etkileyen her alanda rakiplerinin üstünlüğünü gösterten bir isim. Tyson Fury. Wilder buralara gelmesi bile dünyanın en büyük şansı. 90'larda o boksu onu ilk 10 başında paspas yaparlardı. Aynen öyle Nedim Yayla. Yani bu boksta eski boksörler karşılaşsa aynen işi zordu. Avni Yıldırım Jübile'den sonra Almanya'ya yerleşecekmiş. Doğrudur. Artık oraya alıştı yani. Yurt dışına gittiğin zaman, oraya alıştığın zaman yani alıştığın yerde kalıyorsun. O da alıştı oralara. Ama doğrusunu söylemek gerekirse yani ben Türkiye'den başka bir yerde yaşarım ama uzun süre asla kalamam. Çünkü Türkiye'yi çok aşırı özlüyorum. Çok çok aşırı özlüyorum. Gerçekten benim yurt dışına da gitsem biraz kaldıktan sonra Türkiye'ye gelip mutlaka bir nefes almam gerekiyor. Hani bana deseler ki daha Türkiye'ye giremeyeceksin. İşte böyle böyle deseler gerçekten beni öldürseler daha iyi yani. Çünkü Türkiye başka. Bizde çok başka yerde Türkiye. Hocam David Haya ara verdi. Ne oldu? Rezil oldu. Bilev gibi birine kolay değil ara verip dönüş yapmak takdir edilmesi lazım Fury'nin. Aynen öyle. O kafayla Türkiye'ye gelmesin zaten. Kim takar Avni'yi? Ya şimdi onda da şu anda para var. O da emin olun. Şimdi bir de yurt dışında ya. O da hani doğrusunu söylemek gerekirse
burası da umrunda olmuyor yani. Çok fazla ciddiye almıyor mesela. Burada da konuşulan mesela hatta bir internet sitesi paylaşım yapmış. Bununla ilgili demiş ki niye böyle çalışıyorsun? Böyle böyle demiş işte ben profum demiş. Yani bilmiyorum bu şekilde bir cevap vermiş. Ahmet Kamçıcıoğlu hoş geldin. Aleykümselam. Seni uzun zamandır göremedim. Özlettin kendini. Hoş geldin. Aynen öyle. Yani profesyonelim diye cevap veriyormuş. Yani aynen öyle. Paranın verdiği ve uzakta olmanın verdiği bir rahatlık var. Aynen öyle. Yani para var. Bir de uzakta şimdi. Yurt dışında doğal olarak o rahatlıkla konuşuyor. Kusura bakmayın hocam. Avni Türk seyircisinin gözünde düştü. Yani bak açık konuşayım. Her şey para demek değil. Yani tamam boks adına belki ismini bu şekilde duymuş olabilir ama ismin de kendi ülkende bitiyorsa bence benim ülkemde ismim bitiyorsa bence yaptığım iş boştur. Önemli olan ülkende taşlandırmaktır o ismi. Hocam sormayın işler yoğun idi. Ben de sizi özledim. Neler oldu konu hakkında biraz bahsedersen. Avni ile işi bitince Ahmet Öner tekmeyi basacak Avni'ye. Yani genelde böyle olur. Her yerde, her ortamda bu gibi var. Eğer ki birisiyle sizin çıkar menfaat ilişkiniz varsa ne yapıyor? Doğal olarak menfaati bittiği çıkarı daha yoksa sizden ne yapıyor? Yolunu ayırıyor. Yani bunları birçok kez gördük. Enerjisi yüksek maçın. Çekişmeli maç. Yani spikerler de bu şekilde maçları anlatmayı seviyor. Şimdi maçta yumruk yok. Spiker ne konuşsun? Ne anlatsın? Şimdi bak bu maçta bol yumruk var. Spiker durmadan konuşabiliyor. Yani hocam Ordu'da boks salonu var mı? Özel falan tavsiye edebileceğin. Valla özel birçok salon var ama hangisini tavsiye edelim? Yani öyle bir boks salonu yok benim bildiğim. Yok yani. Hocam Wilder'ı sen çalıştırsan inan ki hocam Wilder'ı sen çalıştırsan inan ki seni dinlese Fury'yi geçerdi. Bak gerçek o Wilder'la ben çalışsam emin ol Wilder'ı ringde bambaşka görürdü. Özellikle de Deontay Wilder hayranları emin olun farklı görürdü. Çünkü onda önemli eksikler var. Birkaç tane onlar giderilmesi gerekiyor. Biraz da zaman zaman kapalı pres boksunu çok yapması gerekiyor. Çok yumruk vurması gerekiyor. Yani onun boksu bu. Çünkü o yumruk atınca rakiplerini kendinden korkudan bilsin. Bu yüzden o yumruk atmalı. O durmamalı. Kondisyonu iyi olup çok yumruk atmalı. Bir de ayakları güçlenmesi lazım. Ayakları mesela kendini dartıyor ama bazen e, sanki ayakta zor duruyormuş gibi geliyor bazen. Sanki vücudu ayaklarını kaldıramıyormuş gibi. O yüzden ayakları da güçlenmesi lazım. Bunun için de çok koşu yapması lazım. Ayaklarına ağırlık bağlaması lazım. Yani bunu da yapması lazım. Deontay Wilder. Ordu'ya geldiğimizde çalışacağımız bir salon olsun. İnşallah Ordu'ya güzel bir salon açacağız ama öncelikle bir yurt dışı yapalım. Biraz güzel paralar kazanalım. Sonrasında Ordu'ya güzel bir salon açacağız inşallah. O zaman Türk bayrağıyla Mehter marşıyla çıkmazsın ringe profesyonelmiş. Ya hani o zaman milli duygular katmasın ringe girerken. Tuf Atatürk. Atatürk. Amara Gayyum.
Bu Bavar Muhammed ne diyor ya? Tuf Atatürk mü diyor, ne diyor anlamadım. Bavar Muhammed kim bu? Bu ne diyor ya? Nece yazıyor bu? Pro Federasyon Kurulsa sana ağır siklet Uğur Aydemir veya Berat Acar'la çalışmak yakışırdı. Şimdi arkadaşlar, zamanı gelince beni bulacaklar, merak etmeyin. Zamanı gelince onlar ben teknik olarak videolar attığımda bana profesyonel teklifler gelecek. Yani beni çalıştır, işte profesyonel dövüşüyorum, beni çalıştır diyecekler. Atatürk'e mi küfür ediyor la bu? Kim bu ya? Küfür mü ediyor? Bir saniye, ben bunu bir engelleyeyim. Ben bunu engelleyemiyorum da ya. Öyle bir şey yapmış ki yani çıkartamıyorum da yani ben bunu. Atatürk'e küfür la bu. Küfür ediyor la bu. Engelleyeceğim. Dur şimdi. Az bir saniye. Şuradan açmam lazım. Bir saniye. Kim bu ya? Aynen, bu küfür ediyor. Mesajı önünde kullanıcıyı geçici olarak engelle. Tamam, bunu engelledim ben. Arkadaşlar kulleni yatırdı. Bak, kulleni yatırdı. Avni'nin yenildiği kulleni yatırdı. Kullen yerde. Hangi kanalda? 110'dan izliyorum maçı. Çalışan kazanıyor bak. Abi, samimi bir ortamımız var. Bozulmasın. Provokatörlerle izin verme. Yok arkadaşlar ya, ben bu tarz zaten ciddiye almıyorum. Zaten onu engelledim ben. Şey yaptım. Silindi zaten, mesajları silindi. Onun daha o yazma şansı yok onun. Yani bunlar olacaktır. Olsun. Problem yok. Yani engellemek, engel denilen bir şey var. Bu benim elimde. Yani ben basıyorum tuşa, onu engelliyorum. O da bana yorum yazamaz. Maç bitmedi arkadaşlar. Maç Cüneyt'aydı. Maç yeni başlayacak. Ama küllen maçı bitti. Şimdi e, şey maçına geçeceğiz. Derek Shura Joseph Parker maçı olacak. Küllen kaybetti maçı. Aynen, küllen maçı bitti. Çok iyi aparkat vurdu aşağıya. Sol aparkat. Dike karaciğerden yattı. Aynen, karaciğerden yattı. Benim de en zayıf noktam aynı şekilde karaciğer. Yani bana da oradan yumruk gelince genelde beni de çok fazla etkiliyor. Hatta bir Kübalı'dan yumruk almıştım. Aynı şekilde ben de e, maçı bıraktım dediğim de yani önde olduğum bir maç gitti.
Hangi kanaldan izliyorsun? Abi bitti. Kalbi maçı. Ya şu Atatürk'e söveni de ben bir bulsam onu da ben indireceğim. Yani o yurt dışından büyük bir ihtimal yurt dışından yazıyorlar. Bu şekilde şeyler oluyor yani. Birçok oluyor. Küfür eden oluyor işte. Argo kelime. Yani bunlar oluyor. Yani sosyal medya burası. Yani bunu yazıp çekip gidiyor. Kanalo da çok sever karaciğerden yatırmayı. Aynen. Herkesin tabii ki siyasi görüşü, dini inancı farklı olabilir. O kişinin kendi sorunudur. Benim amacım hocayla bilgi alışverişi ve boks bilgisini takip ediyorum. Arkadaşlar burada kimse kimseye küfür edemez. Yani ben buna izin vermem. Argo kelime kullanamaz. Buna izin vermem. Ülkede hiçbir siyasetçiye buradan da kimse küfür edemez. Yani bura farklı bir yer. Bura boks ortamı, spor ortamı. Burada boksörler hakkında konuşuruz, yorum yaparız, boksörleri eleştiririz, boksörler hakkında tartışırız. Ama farklı bir konu olmaz. Çünkü farklı bir konu olduğu zaman artık burada tat olmaz. Sajo aldı maçı. Ama nakavtçı bir 15 nakavtı var. Rakibine bak tişört hediye etti, eldiven hediye etti. Arkadaşlar şimdi Derek Shore'a Joseph Parker maçı başlayacak. Bak maç biri buldu. Bence David Benavidez daha iyi. Artık şu maç başlasın, izleyelim, yatalım. Boks fanları bu maça ilgi göstermiş. Tribünler dolu. Ring etrafı dolu. Genelde ağır siklet maçları izleniyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani ağır siklet maçlarına çok büyük ilgi gösteriyor boks fanları. Ya bu adam ne yaptı bizim peşimizi bırakmıyor ya. Chisora kazanır. Bakacağız.
Parker nakavt dedi. Parker'in kilo alması kondisyonunda sıkıntı yaratabilir mi? Biraz daha Parker'ı yavaşlatabilir kilo alması. Yani bu da şuna işaret. Belki de çok fazla çalışmadı. Kilo aldı. Bu da olabilir. Maç başlıyor arkadaşlar. Parker Andy ile çalıştı. Fury'nin kuzeni. Bu maçta başlasın, uykum geldi ya. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Bari ikisinin de performansı da iyi olsa enerjisi yüksek bir maç izlesek. Ben 1995 yılında meraktan boks salonuna gittim. Bir haftada gittim. Hoca bana dedi başka işine bak. Sende sporcu potansiyeli yok. Bir kız boksör vardı. Nasıl boks yapıyordu? Ondan sonra sadece izliyorum. Yani insanların yani bu şekilde konuşması iyi değil. Agit Kabel Dizon'dan izleyeceğim maçı. Dizon'dan izliyorum maçı. Hocam bu maçta knockout'a gidecek Parker bu kiloyla geliyorsa knockout için geliyordu. Knockout edemezse bile biter. Sonra sert yumrukları olan biri. Yani bu maçta Parker değil de Chisora'dan bir knockout gelir diye umudum var. Bakalım. Çünkü ilk maçta Derek Chisora Joseph Parker'a kaybetti. Yani puanla kaybetti. Bu maçta puanla kalırsa tekrar belki kaybedeceğini düşünüp knockout'a gidebilir. Chisora ama bakalım da knockout edebilecek mi? Yakalayabilecek mi Joseph Parker'ı? Joseph Parker gözüktü. Eldivenlerini giymiş. Maç başlıyor arkadaşlar. Maç başlıyor. Arthur Beterbiev maçını izledim. Parker tank gibi olmuş. Bu ne boksör mü, güreşçi mi? Ama yavaşlamış bak ben sana söyleyeyim. Joseph Parker yavaşlamış. Bence Derek Chisora bu maçta Joseph Parker'ı çok yakalayacak.
Ayaklar önceden mesela çok fazla kilosu yoktu. Hızlıydı. Yumruklar hızlıydı. Yakalayamıyordu. Ama bakalım bu maçta bir saniye. Bir saniye. Sensiz izlenmez bu maç. İlk maçta indirdi. Yine indirebilir Chisora. Aynen. Helal hocam. Yürüyüşünden belli. Parker pideci olmuş. Parker çok yemiş. Hocam hırçın. Az bir sene şuradan bakayım. Hocam hırçın White ne iş görür? Bakıp göreceğiz. Nasıl bir maç çıkartacaklar? İlk 6 round zevkli olacak. Aynen öyle. Bu maçta Chisora bakalım ilk maçın öncünü alabilecek mi? Bir taraftar grubu var ama kime tezahürat ettiğini duyamıyorum. Dur bakalım. Diyorum böyle adamları iyi parlatıyor. David Allen, David Price bu adamlardan bile para kazandı. Ya helal olsun. Yani akıllı adam işini biliyor. Yani kimi nasıl parlatacağını iyi biliyor. Kimi zirveye nasıl çıkartacağını. Yani onun üzerinden nasıl para kazanacağını biliyor. Chisora Kene gibi adam. Kango Kenesi Aham Şaham dövüş bildiği de yok ama Chisora Kene gibi adam. Kango Kenesi Aham Şaham dövüş bildiği yok ama inadıyla maç alıyor Chisora. Aynen öyle. Ringe geldiler mi hocam? Ringe gelmediler arkadaşlar. Ringe gelmediler. Spikerler konuşuyor şu anda. Ediyor konuşuyor. Şu an ringe yürüyüş yapmadılar. Yürüyüş yapmaya başladıklarında söyleyeceğim. Gerçekten Ediyor konuşmayı çok seviyor. Yani sürekli bir şeyler buluyor konuşacak. Yani o kadar çok maçlara şahitlik ediyor ki Chisora gözüktü. Chisora her zamanki gibi var yazıyor. Savaş maskesini taktı. Chisora yürüyüşe hazır. Bakalım önce büyük bir ihtimal Chisora gelecek. Aynen. Chisora
Tam rahmetli Sinan abinin torba gibi döveceği boksör tipi. Aynen öyle. Dylan White Chisora maçı harikaydı. Ölümüne birbirine girmişlerdi ilk maçta. Aslında ikisinin boksu da birbirlerine yakın kilo olarak da ikisinin maçları yine olsa yine sarar. Gerçekten maça çok büyük ilgi var. Gerçek çok ilgi var maça. Maçın enerjisi çok yüksek olacak, bak onu söyle. Çok büyük boks fanı bu maçı izlemek için ringin etrafını full doldurmuş durumda şu anda. Tribünler full çakılı. Yani ben bu kadarını beklemiyordum ama bu şekilde maçlar demek ki izleniyor yani. Parker biraz endişeli gibi. Derek Chisora maça hazır. Her zamanki gibi, ilk maçtaki gibi. Bakalım. Chisora ringe doğru yürüyor arkadaşlar. Ringe doğru dediğim tribünlerden ringe doğru geliyor. Arkasındaki hocalarıyla, ekibiyle geliyor. Aynen. Seyirciler çok ateşli. Aynen. Çok güzel ortam var. Yani taraftar yoksa dövüşmenin bir anlamı yok yani. Dövüşse ne olacak yani? Mutlaka seyirci. En önemli faktör seyirci olması gerekiyor. İlk Derek Chisora geliyor. Çok güzel ortam var. Ateşli. Taraftar gerçekten ateşli. Boks fanları. Biz 20 kişiye maç yapardık. Aynen öyle. Aynen. Allah Sinan Şahmissama rahmet eylesin inşallah. Gerçekten Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi boksörlerinden bir tanesi Sinan Şahmissam. Abi Chisora'yı Manchester'da çok seviyorlar. Usyk ile yaptığı maçta paranın büyük bölümünü o almış. 4 milyon sterlin düşün. Chisora gibi bir adamın tek maçtan aldığı maça bak. Bize 20 kişiye maç yapardık. Knockout olsa hastaneye götürmeye adam yoktu. Aynen öyle. Dedim ya, öyle aynen öyle. Şey Adenauer'un demek ki Chisora o zaman Chisora taraftarları doldurdu bu ringin etrafını. Derek Chisora ringde arkadaşlar. Ekranlarda Derek Chisora. Demek ki Derek Chisora için ringi doldurdular etrafını. Knockout olan hastaneye götürmeye devam. Doğru doğru, tribünler Chisora taraftarları genelde onun taraftarları fanatiktir. Bu niye durdu ya?
Koşarak geliyor Joseph Parker. Yürümüyor, koşarak geliyor. Joseph Parker yürüyerek değil, koşarak geliyor. Bu maçı ne kadar istediği ortada. Derek Chisora ringde arkadaşlar. Doğru doğru. Joseph Parker da ringe doğru yürüyor arkadaşlar. Tek başına yürüyor. Yanında kimse yok. Both of them know when the ball 12 round distance indeed. He was the first man to take Joshua the full championship distance. He has looked so relaxed all week. Will that translate into his performance? Joseph Parker da ringde arkadaşlar. Joseph Parker da ringe girdi. Dizon'dan izleyebilirsin. Parasız üyeliği yok. To make his way all the way around the ring to really Beterbiev Canelo'yu yener mi? Bununla ilgili bir video yaptım. Artur Beterbiev Canelo Alvarez'le ilgili bir video yapmıştım. O videoda söylemiştim. Yani %50-%50'lik maç, ne olacağı belli olmaz. Ama bir oy kullanılacaksa o ayı boks fanları Canelo Alvarez'den yana kullanır demiştim.
and gentlemen, good evening and welcome to Manchester, England. We are live on the zone for the featured bout of the evening. 12 rounds of boxing scheduled for the WBO Intercontinental Heavyweight Championship. It's all being brought to you courtesy of Mr. Eddie Hearn of Matchroom Boxing in association. Çok kilo almış Joseph Parker. This bout is sanctioned under the auspices of the British Boxing Board of Control. The steward in charge is Mr. Charles Giles and the World Boxing Organization. The president Şu maç Esport nasıl vermez be? Aynen öyle. Beter bir yer dayanamaz bence Canelo'ya. Canelo gittikçe daha sert body shotları vuruyor. Aynen öyle. Ama Beter bir yerde çok güçlü, dayanıklı bir boksör. Çok büyük tezahüratlar bak. Yüzon nerenin kanalı belki İBT'den bulabilirim. İngiltere. The time has come. I said the time has come. From the four corners of the world, to the four corners of this ring right here in Canelo Manchester. ilk roundda vurduğunu son roundda da vurabiliyor. Beter bir öyle mi emin değilim. Introducing first the challenger. He fights out of the red corner and wears the black trunks. Evet dün çok iyiydi Beterbiev. He's got 17 stone 10 pounds and 8 Aynen öyle. Beterbiev dünkü maçında iyiydi. 32 victories, 11 defeats. He has 23 big wins coming by way of knockout. He fights out of Finchley, North London, England. Here is the former British heavyweight champion, the former Commonwealth heavyweight champion, the former European heavyweight champion, and the former WBO Intercontinental heavyweight champion, Derek Chisora. And his opponent across the ring fighting out of the blue corner. He is the defending titleist. He wears the white and Joseph Parker'ı yuvalıyorlar. Aynen Derek Shora'nın fanları. Çok fazla. 29 victories, 2 defeats with 21 big wins coming by way of knockout. Ortam yıkılıyor. Aynen öyle. New Zealand Ortam çok güzel. Harika. heavyweight champion of the world, Lupe Sonia Nauli Ave Gloria Toro Joseph Parker. Futbol tribünü gibi. Well, one last shot, said David Caldwell, talking to Derek Chisora. Seyirci kendisi dövüşmeye gelmiş gibi. Aynen öyle. Maçı yaşıyor seyirci. Coşku gerçekten mükemmel. Ringin etrafı gerçek boks fanlarıyla dolu. Enerjiye bak, ses, yüksek enerji. Bak demiştim, Chisora yavaşlar diye. Parker. Here we go, Mike. See, it's a positive start from Joseph Parker on the front foot. We heard from Andy. Maç başladı arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Aleykümselam, hoş geldin. That's exactly what he's doing. Way intense, pound heavier than the first contest. So it'll be interesting to see how long he can keep this up for. Holding the center ring, trying to look 110 benim üyelik var. over the top. Aynen benim de var. Left hook. Oradan izliyorum zaten. Comes in. As we see there, beautiful shot. Akşam
Yapacak mısınız canlı yayın? Yarın akşam mı? Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Yarın akşam canlı yayın mı? Yarın akşam yaparız canlı yayın. Ama kolum iyi olursa. Kolum şu anda bile çok ağrı yapıyor. Dylan White'e Derek Chisora çok tehlikeli geliyor. Ben size söyleyeyim bak. Sağ ol. Biz de sizin inşallah. Oo çok iyi. Joseph Parker çok güzel bir sağ kroşe vurdu. Usyk bundan sonra kimle maç yapar sence? Joshua. Anthony Joshua ile yapacak. Bak ben ne dedim? Joseph Parker'ın ayakları dedim oynamayacak fazla dedim. Bak Chisora yakalıyor Joseph Parker'ı. İlk maçında yakalayamıyordu. Ayakları çok oynuyordu. Kilo aldığı için ayakları bak fazla oynamıyor. Rövanşı alır mı bilemez. Usyk kolay kolay rövanşı vermez. Ama Anthony Joshua bakalım çok iyi hazırlanırsan iyi olmasın. Yani belki çok fazla antrenman yapmamıştır. Çalışmamıştır. Yani kiloyu o şekilde alır. Zaten antrenmanlı bir vücutta kilo olmaz. Çubuk gibi olur. İlk round bitti arkadaşlar. Ben Usyk'ciyim vallahi. Ya Usyk'in boksu güzel aynen. Boksu güzel. İyi geceler geçmiş olsun. Sağ ol. Gerçekten omuzum çok ağrıyor. Şu anda da zaten çok ağrıdı. Yani eğer bu şekilde giderse devam edebilir miyim bilmiyorum yani. Biraz bayağı ağrı vurmaya başladı. Ama izleyebildiğim kadar izleyeceğim maçı. Görüşmek üzere. İyi geceler. Burada sinir boşalması oluyormuş. Golda yani bende de büyük bir ihtimal o var. Arkadaşım öyle dedi. Yani çok kötü ağrıyor. Aşırı ağrıyor. Yumruk attığımda mı bir şey oldu, ne oldu bilmiyorum. İkinci round başladı arkadaşlar. Oo, güzel. Chisora iplere yasladı Joseph Parker vuruyor. Sarılıyor. Joseph Parker sarılıyor ama bu maçta bence Joseph Parker'ın içi sıkıntı değil. Derek Chisora sağlam gelmiş maç. Hazırlıklı gelmiş. Onu söyleyeyim. Bu maç alabilir. Link yok arkadaşlar. Ben dedim bu maçta Derek Chisora direkt yatırmaya gidecek dedim. Ama boks bu. Belli olmaz yani. 12 roundun sonunda belli olur. Oo, çok güzel bir sağ kroşe vurdu Joseph Parker'a. Chisora. Çok iyi maç oluyor. Çok iyi yumruklardan kaçıyor. Karşılıklı yumruklar var. İkisinden de. İyi maç. Maç çok iyi oluyor. Enerjisi yüksek. Maç çok çekişmeli geçiyor yalnız. Ben dedim ikisi de bileniyor. Oo, çok güzel bir sol kroşe Derek Chisora'dan. Joseph Parker'dan güzel bir aparkat çıktı. Sağ kroşe, sol aparkat. Joseph Parker'dan. Çok güzel yumruklar. Yine sağ aparkat. Joseph Parker'dan. Yattığı yere. Maçın enerjisi çok yüksek.
Görerek vuruyor Joseph Parker. Vurduğu yeri görüyor. İsabetli vuruşları var. Joseph Parker. Chisora's national anthem. They're trying to raise the effort of their man. 40 seconds to go in the second round. And those who said it wouldn't go all the way, well, with this Chisora iplerde. Chisora already breathing heavily, but we've seen that before. And time and again he comes back. But Parker is happy. Yok 12 rounda gitmez bu maç. Aynen. Ama Joseph Parker sanki yoruldu gibi. Yumruktan hızı yine kötü değil Joseph Parker'ın. Oo çok güzel bir sol aparkat vurdu Joseph Parker. Çok güzel bir sağ direk vurdu Joseph Parker yine. Bence round imdadına yetişti Derek Chisora'nın. 2-3 tane çok sağlam yumruk aldı. Derek Chisora sağlam yumruklar aldı 2-3 tane. Ama Joseph Parker çok yoruldu. Daha ikinci roundda değil mi? Nasıl yoruldu? Hiç hazırlanmamış mı? Yoruldu. Ah be sağlam genç Povetkin ikisini de dümdüz ederdi. Aynen öyle. Üçüncü round başladı arkadaşlar. Measuring his shots on the back foot, the right hand has been so successful so far for Parker. Chisora, according to the figures, having his successes, but those figures do not tell the story. The power has been coming from Parker. Oo çok güzel bir sağ kroşe Derek Chisora'dan. Joseph Parker'ı yavaşlar dedik ama aksine hızlı artmış. Çok güzel aparkat vurdu Joseph Parker. Kombineler Joseph Parker'dan. Derek Chisora ringin iplerinde. Oo çok güzel bir sağ direkler Joseph Parker'dan. Çok güzel. Maçın enerjisi çok yüksek. Derek Chisora'nın zor durumda Derek Chisora. Köşeye, ringin köşesinde. Şu ana kadar Joseph Parker iyi. Burat ne yaptı Joseph Parker. Burat'tan sonra Derek Chisora ya dönebilir maç. Ama şu ana kadar Joseph Parker iyi. Chisora now, for just about the first time in the round, goes forward again. Yeah, landed a good right hand to the body. Chisora straight down the middle of the solar plexus of Parker. Oo çok güzel bir sağ kroşe. Ama kapalı Parker. Inside the last 25 seconds of the third round, which at times looked as though it would be the last one of the fight. But of course, Chisora has come back. What else would we expect? He starts to work away to the body now. Oo, ikili üçlü yumruklar Derek Chisora'dan. Akıllı boks yapıyor Joseph Parker. Vurduğu yeri görüyor. Düzgün yumruklar atıyor.
Yerinde yumruklar. Gerçekten kombineleri süperdi. Parker is a sharpshooter in this fight. He's looking for the left uppercut and the left hook. But Chisora with that cross guard reminded me of Joe Frazier. He takes most of it on the guard. The odd ones are getting through, like that one that we see right there, but I guarantee you he's blocking some of it. But Parker is a sharpshooter in this fight. Dr. Joshua Watsky has made his way down from the studio area here to İyi maç oluyor, iyi maç. ringside. What a round of boxing we've just seen with hope for the Chisora fans towards the end of the round. You will outlast him. If he's your king of kings, you're going to walk on when he's drinking from square, spitting. And he's going to be sharp for a minute and then he's going to Eskisi gibi ise Usyk'in yaptığı gibi ilk önce yorun son roundda bitirebilir Chisora'yı. David Caldwell in the Chisora corner. Dördüncü round. Leave your chin in the air, you will outlast him. Into the fourth round we go then. Torrid times in the early part of the third round for Chisora, but he came back to put Parker Oh. under pressure. Can Parker respond now in the fourth? What a warrior he is, Chisora. Taking some big shots from back, doing what we're familiar seeing from Chisora on the front foot, let the big shots go. He needs to get that jab going back to the chest, try and look at that overhand right. Aynen kaybetti. Hamleyi dönecek kullan kaybetti. Aynen. Already the kind of fight that you feel might leave its mark on these two long after they left the competitive ring. But in terms of excitement and the feeling that just about anything can happen here, this could go either way. It's absolutely captivating. Oh, lovely right to the body. Sol direkt sol aparkatını çok iyi vuruyor Joseph Parker. Head and body, showing good variety in his punches. Chisora trying to build attacks behind the left hand, bearing into the body and then to the head. Sarıldılar. Parker content just to hold on the ropes and try to find some punching room himself as we move into the second Hakem half. de uyarması lazım yani. Smothering his work a bit here, Parker leaning on Derek Chisora, working away inside as is Parker. That's where Parker wants Chisora. Oo, çok güzel bir aparkat. Derek Chisora knockout olabilir. Ringin ipinden tuttu, düşüyordu. Hakem sayıyor Derek Chisora'ya. And we've still got 50 seconds to go in the fourth round. Chisora recovered in the third. Çok iyi aparkat vurdu. Over again as he steps away now. Howard Foster says, "Get on." Köşede Derek Chisora. Parker looking to pick what might be the finishing shot. Chisora right underneath Chisora köşede. the left hook. Round gong çalması Chisora'yı kurtaracak. Çok sağlam bir aparkat aldı. Come for him, so he's prepared. 26 saniye var roundun bitmesine. Buy time. He needs 20 seconds of it to get back to the relative sanctuary of his own corner. He's in Parker's corner. Can Çok iyi çözmüş Joseph Parker Derek Chisora'yı. detonate one finishing spectacular shot. Oo. Çok iyi vuruyor. Çok iyi. Çok büyük enerji var ringin etrafında. Çıldırdı boksörler. Derek Chisora çıldırdı. Derek Chisora'yı kimse tutamıyor. Fanlar çıldırdı. İşte böyle olacak maçlar. Ağır siklet maçı böyle olacak. Yani bu şekilde dövüştükleri zaman boksörler, fanlar ayağa kalkıyor. Yani ateşleniyor fanlar. Round'un son 25-30 saniyesi gerçekten çok iyiydi. Güzel maç. Enerji var maçta. Hani bazen diyorum ya, yani maçların enerjisi yüksek olacak ki izleyeceksin. Beşinci round başladı. Well, whatever the message is in the corner for Derek Chisora,
is about something much, much deeper. It's the fighting instinct that's been so İşte Derek Chisora yumruk atması lazım. Beklememesi lazım Parker'ın. at the highest level in his professional career, and he needs to call on all of that resolve now. 2-3 tane çarpsa Steps forward. belki No other direction. He's got to tighten the guard up, Chisora, when he's rolling. Wide open to that uppercut as we see in the previous round. And still mesela below. Chisora'nın en büyük yaptığı yanlış, öne yatıyor, yattığı yere aparkat atıyor Parker. As Parker just calmly on the back foot waits for the opportunities. Flicking out that jab, didn't really drive it home, just flicking rather than stepping in behind it. Up to the body from Chisora. A couple of good uppercuts. Followed up by Parker. Got to be careful here, Derek Chisora. At times, just pouring the shots out instead of committing to them. Ama çok ağır vuruyor. Want to get countered by the faster, quicker hands of Parker. Needs to stay switched on. Needs to get close, then let his hands go. Another right Bak aynı yerden beautiful work on the 10 back tane straight yumruk yedi backhand. Chisora. Yatmaması lazım. This time it's a straight right hand after the jab again from Parker. Chisora trying to close down the space between them once again, and Parker put a lot of effort into those third and fourth rounds. And so far in this round, not the same İçeriden çok iyi aparkat vurdu Derek Chisora. as he leads on Chisora. Bak yine vurdu aynı aparkatı. Two good uppercuts there from Chisora already. Good left hook feint from the jab. Followed up, and there's another right uppercut. That was better from Chisora. He tightened up the guard. Oh, and again, sickening shot from Parker. But still leaning down and walking into those shots, but now gets on the front foot once again. And every now and again, the expression on the face of Parker is, how is this man still here tonight after what I've been killing him with? And now Chisora tries to work away on the inside. As does Parker, beating him with that. Ne oldu ya? As he starts to feel the pace, Parker. Times, sort of like the Tom has gone out the shots, but then he fires back with a lovely right hand. He should do well, Del. Oo, çok güzel bir sağ direkt vurdu Joseph Parker. Precision punching in the middle of the sixth round from Joseph Parker. Lovely flashing combination. Jab, long left hook, followed by right hand. Beautiful combination from Parker. But is Chisora becoming almost numbed to the power of those shots because he's taken them well and he landed some solid shots to the body. Another right hand from Parker crunching against the side of the jaw of Chisora. İçeriden çok iyi vuruyor yalnız Chisora, bazen böyle gizli yumruklar vuruyor. Belli etmeden çok yıpratıyor Joseph Parker'ı. Bak yine vurdu aynı yumruğu. In these exchanges after he's thrown those straight shots is wide open to one of those overhand rights from Chisora. But so far he's managed to avoid İşte burada Derek Chisora'nın vurması lazım. Aparkatlar, kroşelerini vurması lazım. Yoruldular. Çok güzel bir sol direk. Çok güzel. Bak şu an 2-3 tane sağlam vursa Derek Chisora Joseph Parker'ı maçtan düşürecek. He's got Del at the end of the jab. He's got the right hand, and he does. Beautiful shot from Joseph Parker. One of the cleanest, most impressive punches of the entire round. 6. round bitti. Sound of the bell for Joseph Parker. Don't give him any question on the inside, okay? Be strong on the inside as well. How you feeling? This is the
7. round başladı. So into the second half of the contest, and already in the first half there's been more excitement than throughout the 12 rounds. First time round here earlier in the year, and all of those who said the crowd would make so much of a difference have been proved so right, because these two men have risen to the occasion, and still this could go either way. Parker using the feint there, trying to draw the lead out from Chisora to counter that right hand. Now just trying to creep forward, trying to get close. He's trying to set up his own big right hand. Çok güzel bir sol direk vurdu. Derek Chisora Şura. there, just missing with the right hand, though, just a little bit too wide around the back. Terrific jab, and we just saw the graphic there detailing power punches, and the jab from Chisora there and at the end of the previous round was shown to be a power punch, not just a jab, but a really forceful, important shot like that one there. It's an underrated punch, and maybe by him underused. Again, Oo, çok iyi kroşe vurdu Joseph Parker. Çok iyi sol direk. Beautiful right uppercut. Aha. Derek Chisora dizinin üzerine çöktü. Büyük bir ihtimal kalkacak. Sayıyor hakem. With a minute and 20 seconds and more to go in the 7th round. Is this now the resistance finally being broken of Derek Chisora? He walks away once again. Köşeye yaslandı yine Derek Chisora. Will cover up now. He bends, tries to throw a counter, tries to catch Parker on the way in. Parker's had 2 opportunities already to Can't move in and overstay. finish it. Can't overstay in that corner, guys. You can't overstay. Too good. Free left uppercut. Front with the right hand. Domination from Parker, Gerçekten çok iyi mücadele ediyor. İkisi de. and somehow Oh. Chisora finds the Oh. in desperate straits, but he's hit with another right uppercut. Gerçekten bak çok değişik. But he tries. Oo, çok iyi vurdu. To the body, and once again the crowd getting right behind. Oo, çok iyi kroşe vurdu Derek Chisora. Last few seconds. Where is Oo, çok iyi. Çok iyi kombineler Derek Chisora'dan. Tremendous response from Del Boy. My goodness. And now it's Parker's turn to respond. Çok iyi maç. Fanlar gerçekten ayakta işte. Boks maçı bu şekilde olacak. And this is why this sport, and particularly the heavyweight division, is so special. Incredible, Mike. The greatest sport in the world, and you've seen it there. Again, a beautiful right uppercut from Joseph Parker. Picked it so well. Del fell over the front foot. And you see there Çok iyi bir sağ parkat vurdu. the shot lands right on the chin of Del Boy. When you think he's finished, when you think there's nothing left, back comes Derek Chisora. You could never write this man out. Joshua, this is just remarkable courage and resilience. You can't train this. You either have it or you don't. It cannot be trained. It cannot be trained, and those are words of an Olympic bronze medalist and a man who might soon, in 2022, be fighting for a world title. This is what it takes sometimes, and this is not even a world title fight. Truly remarkable comeback by Derek Chisora. How are we in the 8th round of this fight? Absolute heart of a lion, Del Boy. He really has. Did some really good boxing from Joseph Parker. Really landed a will at times, finding the range with that left hook, right hand, but being forced back into the corner from Del Boy once again. Hardly surprising, but Parker too is taking deep breaths. When he gets the chance to step back, he takes the opportunity to try to refuel the tank. And listen to this crowd once again.
They too surely can't believe that he's still here in the 8th round after yet another pummeling in the 7th. Again. Şu aparkatları yeme ya. Gerçekten şu aparkatları yeme yani. Bir yerden adam 20 tane yumruk yer mi ya? Referee Howard Foster almost allowing them to have a rest on the ropes there. Two clearly very tired men here. Can one of them turn it his way? Chisora on the front foot again, lands a left hook high, then works away to the body. Well taken by Parker. Just over a minute to go in the 8th. Both of them are definitely starting to feel the pace now. Good attack from Parker. He's back to Chisora into the blue corner. And that's the kind of fight, the kind of night it is, that the crowd are roaring here when Buyur söyle Boltman. landing. Even the exchanges when they're missing are exciting. That's the kind of Aynen öyle ya. Çok geç başladı ya. What a year of heavy Ama heyecanlı maç, güzel maç. with Tyson Fury against Deontay Wilder. Oo, çok güzel kombine Joseph Parker'dan. Tries to open up again with those Sen open 11 dedin shot ama punches ben from medium and long sana range. 12 gibi başlar dedim. Sen de ben de bilemedik. Aynen öyle. But he went for it again, and Chisora once again has to grab onto a rope to stop him. Hakem sayıyor direkt şuraya. Howard Foster takes up the count once again. He looks across at Joseph Parker, who takes in the instructions from Andy Lee once To the again. corner again. He's going to the corner again. Yine köşeye gitti direkt şura. He's done each time he's taken a count. Parker here looking for an opening. Chisora Round bitti. once again as the bell sounds. On my side. This is where all the work counts. This is where That all- shot again, no matter Mike. what, no matter how tired you Beautifully are. well. Aynı yerden en az 20 tane yumruk yedi. Aynı yerden. Çok iyi Getting up there at Chisora. çözmüş Joseph Parker. Kilidi buldu yani. Kilidi buldu Joseph Parker. Aynı yumruğu vuruyor. Her round vuruyor, her roundda yiyor. Yani bir yerden bir yumruk yediğin zaman ikinci kez oradan yumruk yemezsen akıllı ve zeki bir boksördürsün. But for all we've been praising the resistance of Derek Chisora, praise due to Parker for finding the range, for finding these punches. He's a tired man too. Absolutely. Boxing really, really well. Very accurate, very fast. Combinations from Parker. That's still backed up now in the corner. Aynen öyle. At the press conference, Parker predicted he would finish it between 6 and 10. He lands another solid left hook. Noticeably, Chisora not moving. Now he steps out to go straight back into the corner. Has he got the kind of energy to take him back onto the front foot that he showed in earlier rounds? Because he's getting desperately tired. The left hook again from Parker. Really found the range with that. And for the moment, it seems as though Parker's got 3 shots here. He can punch almost with impunity. As he tries again. Oo, çok güzel bir sol kroşe Joseph Parker'dan. Bounces back against the ropes. Oh. Referee's about to jump in. Çok güzel bir sol kroşe, sol aparkat Joseph Parker'dan. Joseph Parker gerçekten etkili yumruşları var. Hem hızlı. So Chisora wins away. But there isn't tap in the punches of Chisora working to the body there. A lazy left jab as Parker swings that overhand right. Looks unsteady on the leg still. Get another deep breath for Joseph Parker. But he's been buoyed by the many successes that he's having. Derek şuraya yatırmadığı sürece bu maçı alamaz. Always easier to deal with fatigue. Puana kalırsa bu maç yine Joseph Parker'a gider. So much more difficult for Chisora. Trying to set up the right uppercut again.
Parker. Back up still. Gelişine çok iyi vurdu Joseph Parker. And that's how tired Derek Chisora is. Even the wind of his own right hand is troubling him and sending him off balance and reeling back towards the ropes. There really can't be much left in that body of Derek Chisora with half a minute to go in the ninth round. Success for Chisora as he drives Parker back now. İsabetli vuruşları var Derek Chisora'nın. Parker goes for the right uppercut. The left hook does land. Chisora falls back again. Two good jabs from Parker. Chisora landing it again at the end of the ninth round. What a contest this is turning into. What a test of each of these men in every single factor of the sport of boxing. Again, back in that corner, it can be dangerous. It buys him a few Kilo seconds. Joseph Parker'a çok iyi yaramış. En az 10 defa sol kroşe sol aparkat attı. Big chopping overhand right from Parker. Lovely shot. But again, Dell takes it so well. He's been smart in the corner like you touched on a couple of rounds ago, Josh. Hold down to the last couple of rounds. It's fine. Always Hold down giving to the the last impression couple that of he's rounds. going to let a big shot go, but that was good work from Parker. Let him go and freeze him forward, but again, back comes Derek Chisora. You saw there in that last piece of action how Chisora is so tired, but still seeing the punches coming, is still finding a means of avoiding them. Into the 10th round. Parker now trying to keep Chisora at bay, at long range with the jab, then that punishing overhand right once again. ...224... ...41-36. Once again looking at the power punches thrown and landing, it's very close between them. But the count Bak, aynı yumruğu yine yedi. by Joseph Parker. Landing the Now he uppercuts tries to again. use the speed again. Yeah. Working the uppercuts again as well. This time from the lead hand. O ani geri yumruklarına çıkartması lazım Derek Chisora'nın. Yoksa puanlamada maç Joseph Parker'a gider. Into the second minute of round 10. Parker still trying to work behind that long left hand lead, which has helped him to set up some of his real big successes so far in the fight. Good jab from Chisora this time gets through. Sarıldılar. Be careful, Parker, as he's slipping the jab of Derek Chisora. He's moving to his right, to the right hand of Dell. He's landed a couple of choppy right hands, goes into southpaw stance, winging away to the head and body. That left hand of Parker coming back low as he tires. That is a habit of his anyway. Chisora has an opportunity for an overhand right, but is he sharp enough to take it? Has he got the power to make it count? But I can't believe we made it here to the 10th round, Mike. I really can't. Special levels of courage, special levels of endurance here, special levels of determination. Both of these men know how much this means to them. For all Derek Chisora saying he just wants to fight, he doesn't want to fight for a world title again. He knows, as David Colwell said in the build-up, that the big meaningless fights are gone if he can't turn this his way tonight. Last few seconds of the 10th round. Big right hand from Joseph Parker. He took it well, Derek Chisora.
Maç yine Joseph Parker'a gider. Derek Chisora nakavt etmediği sürece maç Joseph Parker. Puan olarak önde. Net yumrukları çok Joseph Parker. It's well, but again, we're dealing with Chisora here. You lose second ball, you lose concentration for 1 second, and that overhand right is going to come and it's going to hit you. Again, I feel he's ahead, but I'm not writing off Chisora. No way. Abi bu gidişte puan. Aynen öyle. Seyirciler neden arkaya bakıyor? Kavga mı çıktı? Olabilir belki. On birinci round. Into round 11. And the legs barely carried Derek Chisora across the ring. From our commentary position, our line is with the fight. Oo. But Chisora is Güzel bir sol direkt vurdu Chisora. at the beginning of this, the 11th round. Yakından aparkat kroşeler vuruyor birbirlerine. İki boksörler. Yeah, he's got to stay switched on. Joseph Parker, he's up on the scorecards, no doubt. Just needs to see the 2 rounds out. He doesn't want to go for the finish, but he has to stay switched on. Derek is still dangerous. Pouring that jab out to the chest, looking for the overhand right. That's a good chopping right hand from Parker in response. Measured it so well. It's a punch that's worked for him as well as the right uppercut in the earlier rounds. Chisora again having success with the jab in this round. And again, you ask the question of whether he could have made more use of that. Oo. Çok güzel bir sağ kroşe. Uppercut left hook Derek with the Chisora'dan. right hand over the top. Parker goes for the uppercut once again, and this time just deflected on the way through to the intended target by the gloves. Of Chisora. Halfway, round 11. Meşhur sağ yatarak sağ kroşenin hiç vurmadı Derek Chisora. Bu yumrukları çok vuruyordu. Bu maçta hiç vurmadı nedense. Just to keep Chisora at bay. Yeah, he was trying to walk Chisora onto the left hook, so he pouring the jab out. 11. roundun bitmesine 1 dakika 9 saniye kaldı. More of an arm shot to finish up with, but that's a good jab in response from Derek Chisora. And again, Güzel sol direkler. Chisora'dan. lovely right hand from Joseph Parker. Just as Chisora was looking to gain another success behind that left-hand jab. The jab of Chisora has been a feature in this round, but so too has been the more effective overhand right from Parker. 45 seconds to go in the round. As Parker Çok akıllı boks yapıyor Joseph Parker. Yattığı yere vuruyor yumruklarını. Çok güzel bir sol kroşe. Sağ kroşe Derek Chisora'dan. Two big uppercuts there, Derek Chisora. Sarıldılar. He took them, I do not know. Fires back with one inside. Oo. Right hand from Parker again got through, and so did the follow-up left hook. Last few seconds of round 11. And look at those legs of Chisora. How are they keeping him up? How are we? 11. round bitti. Son round. This is astonishing. Maç bu şekilde arkadaşlar. Parker vurmak yerine tartaklıyor. Kavga mı çıktı? Seyirci neden arkaya bakıyor? Herkes de onu söylüyor ama bilmiyorum, ben öyle de bir şey görmüyorum gerçi ben. Olabilir. Genelde boks maçlarında böyle şeyler oluyor. Yani iki boksörü de fanlar arasında çıkabiliyor. Son round. The referee calls them together. And you can see in the Son round başladı. how many people getting to their feet here to salute two men. One of them described in the corner
witnessed then by David Caldwell as a warrior. Likewise, the Samoan, true to his fighting instincts of Joseph Parker. Andy Lee saying the fight is won. Be careful for the first half of the round and wait till Chisora slows down. Non-stop action for 11 rounds. How are they going to approach this last round? What's left? Working in close quarters here. Joseph Parker leaning on Parker, smothering his work. They're both exhausted. Well, Andy Lee was asking Parker to keep it at range and to almost play it safe, but once again, the instinct has taken over. He wants to take it to Chisora, who's been in trouble on so many occasions during this contest at the age of 37. Is this the last time we will see Derek Chisora in a ring, in a fight of this magnitude, as Parker once again tries to open up and draws applause from Andy Lee in the corner? We've got a minute and 40. Joseph Parker. See this out. Joseph Parker uyuyor ayakta. Got to try and land that right hand. We've got any chance of winning. Çok iyi sol kroşe, sağ aparkat vurdu. Çok iyi sağ direk. Sol kroşe. Çok iyi bir sağ aparkat daha vurdu Joseph Parker. Son 1 dakika 10 saniye. Barely able to walk, but boy, he can still fight. Final minute of a memorable night at the Manchester Arena as Parker again tries to whip in the right uppercut. Look at them go, both men let their hands go. Incredible stuff. Chisora turns southpaw by the momentum of his forward attack. Parker opens up once again, jabbing a right hand from Parker. And so the last 30 seconds of the fight look to be in keeping with much of it. The two men firing away. Parker having the better successes at range as he tries a left hand to the body. İyi maç, iyi maç. Should I say after a left hand to the head. Action all the way from the first bell to the last. And still the crowd trying to rouse Derek Chisora, who, would you believe it, lands the last meaningful punch of the contest. İyi maç. Enerjisi yüksekti maçın. İkisi de iyiydi. Allah var, ikisi de iyiydi. Birbirinden iyiydi ikisi de. Joseph Parker, time and again had him in trouble. Time and again looked to be just a punch away from winning inside the distance. But once again, it goes all the way. Bakalım sonuç ne olacak? Sonuç büyük ihtimal Parker aldı maçı. Massive brace from two warriors there. Absolute superb fight that was. Honestly, how we heard that final bell, I do not know. Derek Chisora proving once again why he's referred to as such a warrior. Took up so many big shots landed from Joseph Parker. He got dropped, he come back up. At the end there, he's still trying to fire away and land his big shots. Teeing off and really worked well from Joseph Parker. That long left hook followed by the right hand. Found the uppercut numerous occasions, but back come Del firing the shot. Wide at time, wasn't setting the shot up enough with the jab to the body. But what tremendous action that was. That was fantastic stuff. Hats off to both men. And that embrace we saw there at the end, only they can know what's going through their minds. Only they can know what they've given here. In the name of entertainment here, the last big show of 2021 here in the UK. Parker çok rahat şekilde geçti. Bence de. Maç Parker. There were those who predicted that the Netleri çok. would make a huge difference. And certainly this was a much, much more exciting contest than first time around here in this same arena behind closed doors. And both men here will leave the ring with their reputations solidly intact, even if one of them goes home the loser. For Joshua Buatsi, you're hoping that 2022 is Abi biz ne yapacağız? Ülke batıyor. you were spelling
out earlier in the Bizim contest when we were watching. Just sorumuz iyi how değil. much it takes sometimes at the very highest level. Doları olanlar yaşadı. Back here, people call themselves all kinds of things. The killer, the warrior, this and that. But Chisora there proves he's an ultimate warrior. He's a true warrior. Take nothing from Parker, great fighter. He did what he had to do. But he Abi saw 9.000 dolar vardı, bozdum. did not break. İyi yapmışsın. Hats off to him. Dolar çıkıyor. Yep, tremendous fighting warriors are here now with the verdict in David Diamante. Ladies and gentlemen, let's get our hands together and show our Ah. appreciation for these two fighters, please. After 12 rounds of action here in Manchester, England, we go to the score totals. Justino Di Giovanni, 115-110. Ingo Barabbas, 115-111. Michael Alexander, 114-112. All three for your winner by unanimous decision. And still, 35. the WBO Intercontinental Heavyweight Champion, Joseph Parker. Parker. Hakkı. And reward in a way for the efforts of Derek Chisora. Bir su alayım. Joseph Parker kazandı arkadaşlar. By just the 2 rounds, the others going to him by 5 rounds and by 4 rounds. But the scorecards will soon be forgotten. The contest here will remain in the memories of everybody who was here tonight. What a way to finish 2021, Derek. Incredible stuff. What a night of boxing it really was. Two warriors in there, leaving it all in the ring. What a year we've had. Fantastic stuff. Joseph Parker boxed so well. He really did. But the half of Derek Chisora, I'll take my hat off to him. Well, that warm embrace which we saw also at the end of the contest. And if that's the last we've seen of Derek Chisora, certainly at this level, because as David Caldwell said, lose and the big meaningless nights are gone. Well, what a way to sign off with his reputation firmly intact. As for Joseph Parker here, Siyasetin sonu gelmez arkadaşlar. Siyasete hiç girmeyelim en iyisi. Herkes doğrusuyla yanlışıyla hangi yoldan gitmek istiyorsa o yoldan gitsin. Bizim yolumuz belli. Yok sorun değil. Çünkü siyaseti biliyor. Siyasete girdiğiniz zaman siyasete ister istemez bir tartışma çıkıyor. Yani bu polemiğe de girmeye gerek yok. Hocam yeni tanıştığım kız arkadaşım 300 TL para istiyor. Siz olsanız ne yapardınız? 3 milyar mı istiyor? Yok. Yani yeni tanıştığın kız senden 3 milyar istiyorsa o kızla sen sadece arkadaş ol. Sevgili olma. Param yok de sadece sana bir Nescafe ısmarlayabilirim. Başka da bir para veremem de. Haklısın hocam. Ben de vermedim. İyisini yapmışsın. Merkez Bankası'nı satıp bu milleti neyse arkadaşlar, uykumuz geldi. Herkesin uykusu geldi. Yarın akşam canlı yayın açarım. Canlı yayında bu maçı tartışırız. Maçları tartışırız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi maç oldu. Beklenene değdi. Güzel maç oldu. Tartışmaya son. Aynen Wolfman. Tartışma. Tartışmak yok. İyi akşamlar. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kapatıyorum. Hayırlı geceler kardeşim. Burası karışık. Aynen öyle. Görüşürüz.